Bütün gece kapımı çalan sen ol diye. Kelebek nasıl döner eve, yeter ömrüme. Son 2 3. Benim gökyüzüm var, dünyamı saracak kadar. Benim gökyüzüm var, karnım doyacak kadar. Her gün bu iş yaptım, toprağa uzandım, başımı yasladım, çimenden yastığım var. Yanımda güneş sıcak, yollar uzayıp gider. Bir rüzgar esse uçup gider. Yalan dolan ne varsa yara veren, şehirden senle gelen benim ellerim var. Gözlerim, dudaklarım, benden içeride ben var. Son 2 3. Benim gökyüzüm var, dünyamı saracak kadar. Benim gökyüzüm var, karnım doyacak kadar. Her gün bu iş yaptım, toprağa uzandım, başımı yasladım, çimenden yastığım var. Yanımda güneş sıcak. Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyiflisinizdir. Bir canlı yayın. Arkadaş bu nasıl bir karanlık ya, benim yüzüm böyle. Işıktan böyle şeye dönmüşüm adeta. Karanlık dünyalar, evet.
Keyiflisinizdir, iyisinizdir. Sesim geliyor mu? Sesimin geldiği her yerden ses gelirse sevinirim. Bakıyorum, evet, şu an sesin geliyor olması lazım. Bugün arkadaşlar 16-11-2025. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Evet, iyiyiz çok şükür. Sizler nasılsınız? Keyifler nasıl? Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz, haftalarınız? Bugün kalabalık bir ekiple buradayız. Sevgili Özgün Günyar zaten burada. Özgüncüm hoş geldin. Hoş bulduk hocam. İyi Evet. yayınlar olsun. Fakat sadece o değil. Ankara'nın yıldızlarından Ayşenur İpek burada. Ayşenur'cum hoş geldin sen de. Hoş bulduk hocam. İyi yayınlar. Muhteşem. Ankara'nın yıldızları diyoruz. Ve tabii Macaristan'ın Türkiye'nin Macaristan temsilcisi. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İşte enerji bu. Muhteşemsiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl arkadaşlar? Öncelikle Macaristan'dan başlayalım. Macaristan'da havalar nasıl? Anam yanlış yere döndürmüşüm. Gök gürültülü, sağanak yağışlı. Ne? Şaka mı? Gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Yok Gerçekten şaka mi? değil. 3 gündür yağmur var. Allah Allah. Arkadaş nasıl bir yer burası ya? Hatta Devam. 2 gün önce kar yağıyordu. Macaristan'da şu an kar mı var hakikaten? Ara ara yağıyor evet hocam. Fantastik. Peki şeyde durum nedir Ankara'mızda? Hava güneşli hocam. Kameralar- Zaman zaman bulutlanıyor, zaman zaman güneşleniyor. Klasik Ankara. Çok güzel. Ben de İzmir'de sıcak bir hava. Tabii denizde de ne olduğu belli. İzmir'de ne varsa orada da aynısı var. Hepiniz hoş Evet. geldiniz. Özgüncüm şöyle kısa bir giriş yapalım. Hem de arkadaşlar da chat'teki Oo, chat yıkılıyor bugün. Herkese selam sevgiler. Bakın ne diyorlar. Hocam iyi yayınlar. Geçen haftadan beri bekliyorum. Müzisyen bir polisim. Acaba analizimi yapar mısın? Sizinle canlı yayın yapmayı çok isterim. Şimdiden teşekkürler. Aman Allah'ım. Peki Alper Ülker. Yalnız polis olarak daha sonra biz böyle giriyoruz yayınlara. Ondan sonra diyorlar ki daha önce başımıza çok geldi. Ya hocam benim videoyu bir silin ya. Benim videoyu bir silin. Çünkü efendim problem çıkıyor işte arkadaşlar falan filan oluyor. Ona bir bakın ondan sonra konuşalım bunu. Özgüncüm müzik dünyasında bu hafta neler oldu? Bu arada ben de böyle gelen istekleri yavaş yavaş toplamaya başlayayım. Gönderin arkadaşlar. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman hocam yani şöyle bir durum oldu tabii. Buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. İki uçak kazası yaşandı. Evet. 21 şehit var Allah rahmet eylesin. toplamda. Ondan dolayı da çok müzik, yani Türkiye müzik sektörü biraz durdu gibi. Çıkan albümler, single'lar tanıtım yapamadı. Hı hı. Olan konserler iptal edildi. Bazı konserlerde playlist değişti. Daha dramatik, daha Evet. slow şarkılarla konserler yaptık. Dünyanın geneline baktığımız zaman da hep yapay zeka konuşuldu. Evet. Tabii şu sıralarda da Muazzez Abaji'yi uğurluyoruz. Aa evet İstanbul'da ya. tören var. Evet. Böyle Çok Böyle kıymetli. Tam evet. Doğru. Pardon hocam. Yo estağfurullah sen devam et. Hepsini bir söyle şöyle güzel. Ondan Şimdi sonra gidelim. Abaji'ye işte bugün İstanbul'da tören var, yarın Ankara'da uğurluyoruz. Bir de bu kazaya, Gürcistan'daki uçak kazasına rast gelen Adem Göçer diye yaşayan, UNESCO tarafından yaşayan kültür hazinesi seçilen, 4 yıl önce de Cumhurbaşkanlığı özel ödülünü alan bir davul ustası vardı. Anadolu'da en büyük davul üreticilerinden biri olduğu, davul şarkıcılarından, ritim ustalarından biri olduğunu biliyoruz. Adem Göçer'i kaybettik. O da tabii bu hengame içinde çok geri planda kaldı. Haberlere çok çıkmadı. Evet. Buradan da kendisine rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. hepsine. Yapay zeka konuşuldu dünyada da, dünyaya bakacak olursak. Bu konuda UMC dedi ki, yani Universal Müzik Grup, UMC dediğimiz Evet. yapay zekanın bir lisanslama üzerine yasası yok. Biz bu konuda adım atıyoruz Ne ve yapacaklar kendi acaba? yapay zeka müzik üreticilerimizle bir anlaşmaya oturacağız dedi. Aynı zamanda da Band is Town, SoundCloud ve DiscoKid gibi uygulamalarda yapay zeka müzisyenleri ve gerçek müzisyenler arasında bir ayrım yapacaklarını, bu konuda işte paketleri, sözleşmelerini Hı hı. değiştireceğini ilan ettiler. Vay. Dünyada genel konuda hocam canlı müziğin, konserlerin şeye katkısı, ekonomiye katkısı. Bir makale okudum bunun üzerine ve bu dünyada ses getiren bir makale oldu. Geçen yıl hocam İngiltere'de
8 milyon sterlinlik müzik geliri olmuş. Bilet geliri. Sadece. Bu müzik turizmine de, yani konserler için gelen turistlerin de İngiltere ekonomisine katkısı 10 milyon sterline ulaşmış. Bunun sadece 1 milyon sterline, yani yaklaşık 53,5 milyar Türk lirasını Taylor Swift'in verdiği konserler karşılamış. Üf, o nedir ya? O nasıl bir rakam? Bu arada garip garip istekler alıyorum. Ekran yıkılıyor şu anda. Gönderin çocuklar. Evet, buyur. Uzak Doğu'da da hocam, Kore'de de benzer bir durumu G-Dragon isimli K-pop grubu karşılamış. Ubermensch turnesi 126 milyar won Güney Kore ekonomisine katkı sağlamış. Of 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 of. Of. Şimdi bu okuduğum yazıda da şunu diyordu. Plave diye bir grup varmış. K-popçular belki bilir. Yapay zeka müzik grubu. Bu grup hologram şeklinde konserler veriyormuş. Ve Seul'de 3 tane konser vermişler. Evet. Turneleri 45 milyar won ekonomiye gelir sağlamış. Oy 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 oy. Şimdi yapay zeka müzisyenleri ve bu konuda yatırım yapanlar diyormuş ki biz de hologramla ya da playback yapacak şarkıcılar bularak, dansçılar bularak, yani avatar böyle onları taklidini yapacak insanlar bularak bu canlı müzik sektöründen gelir sağlayabilir miyiz? Şimdi diyorlar ki 2000, yani büyük bir sektör oluştu. Milyarlarca dolarlık, euroluk bir sektör oluştu, canlı müzik sektörü. Reza selam. Ve biz de yapay zeka müzisyenlerini sunalım diye. Yani 2026 yazında böyle bir beklenti var. Evet, gittikçe Aynı daha Play oraya bu. doğru gidiyor yani bütün her şey yavaş yavaş. Daha da Evet. oraya doğru kaymaya başladı. Güzel. Aynı artık hologram konserler görebiliriz hatta. Evet, o Yani aslında dünya bunu konuştu bu yıl çok hafta. güzel. Hologramla alakalı şöyle bir iki şey söyleyeyim. Aslında bu hologramla ilgili muhabbet çok uzun süredir hayatımızın belli oranlarında var. Daha önce de ben çok fazla duydum. Onu söyleyeyim. Hani Türkiye'de de bunları yapmak isteyen kişiler aslında çıktı. Bununla alakalı çalışmalar da yaptılar ama gelişim seviyesi tabii ki çok iyi olmadığı sürece pek bir sonuca ulaşmayacak bir şeydi. Ama bunu yıllardır aslında Japonya'da deniyorlardı. Birçok kere biz hologram videoları izlemiştik. Bir günde zaten bunu söylüyorduk ki konseri İstanbul'da olacak diye hayal etmiştik. Bakalım neler olacak Özgün. Ben bu arada alıyorum şimdi bir sürü kişiyi. Var mı daha anlatmak istediğin? Ben de bir yandan topluyorum. Yani şeyi anlatabilirim. Şimdi bu K-pop Demon Hunters'ta bir tane erkek grubu vardı. Bu grubun şey yapılacağı söyleniyor. Yani gerçek söyleyenler ya da dediğimiz gibi. Erkek vokallerle şimdi. Evet, gerçek vokallerle bu grubun ismi şeydi yanlış hatırlamıyorsam. İsmini unuttum. Saja Boys. Yani Saja Boys grubunun gerçekten konser verilmesine karar verilmiş. Bu da yani aslında az önce anlattığımız pastadan pay alma mücadelesi gibi duruyor. Evet. Çünkü bu diziden başka bir grup çıkmıştı. 3 gerçek şarkıcı çıkmıştı. Şimdi bir erkek grubu çıkıyor bu diziden. Peki, güzel. Aslında bir dizinin ne kadar büyük etkili olduğunu da gösteren bir şey bu. Çünkü dünyayı etkiledi bu dizi. Benim kızım 1 milyon kere falan izledi evde. Ben de mecburen onunla beraber izledim ve benim de aklımda kaldı. Sizler izlediniz mi? Kızlar, Ayşenur sen izledin mi mesela veya Gizemcim? İzlemedim ama altyapısal olarak sosyal medyada çok fazla gördüğüm için izlemiş kadar oldum. Özellikle K-pop idolleri kendileri yayın açıp izledikleri için. O da ilginç. K-pop idolleri yayın açıp mı izliyorlar bunu? Evet, bazen açtıkları canlı yayında açıp izliyorlar. Yani aslında bu da bir nebze reklamı olmuş gibi oluyor. Örnek veriyorum, BTS'in üyesi Jungkook'un açıp izlediği yayınları oldu yani. Bu da bir etken. Tabii ki etken canım. Zaten aslında onlar taşıyorlar. Aslında şu var. Dünyada Labubu'yu kim patlattı? Hadi. Lisa. Lisa patlattı. Herkes bunu çok iyi biliyor. Eğer Lisa çantasına takmasaydı Labubu asla patlamazdı. Yani aslında böyle bir sistem de var. Yani bu idolleri çok açıdan kullanıyorlar. Bir influencer olarak da kullanıyorlar. Hem de fena kullanıyorlar bence. Kesinlikle hocam. Peki, birinizden geri Ben dönüyor izledim sesim. hocam filmi. Birinizden sesim geri dönüyor, haberiniz olsun.
Peki. Güzel. Gizemciğim sen de izledin. Ben ağır ağır analizlere Evet, evet. dalıyorum çocuklar. Hem muhabbet edelim gene. Bu arada bu yayında da bir konuğumuz olacak. Haberiniz de olsun. Onu da alacağız Bir şey ileride. demek istiyorum hocam. De. mümkünse. Tabii ki İsterseniz. Gizemciğim. Buyur sendeyiz. Big Stage diye bir platform var. Bütün bu Koreli ünlülerin kendilerini hayran edindikleri, açıklama yaptıkları bir yer. Evet. Orada yine bu Huntrix ve Soulja Boys'un kendilerine ait 19'unda çıkış yapacaklarını belirttiler. 18 ile 19 gecesi arasında. He. Ve yine de hologram konserlerine başlayacaklarını duyurdular. Aynı şekilde. Bu gruplar hologram konserinde mi verecekler? Evet, hologram konseri vermeyi planlıyorlar şu an. Asıl manyaklık orada işte Özgün. Bak bu olursa çok acayip. Çünkü o çizgi filmde izlediğin İşte- karakterleri izlemeye başlarsan uçuk bir şeye doğru gidiyor. Ya Ve Play Bermuda öyle. Şirk'i açtılar. Play direkt hologram konser veriyorlar. 3 konserden 45 milyar won gelir elde etmişler. Ya acayip bir şey. Hakikaten bir delilik bu. Bu da yeni Bayağı bir pazar. sağlam. Şirk'i başlattılar hocam. Evet, bakalım Aynı bunlar şekilde. bize ne zaman gelir? Gelir. Yavaş yavaş bu fikirler Türkiye'de demekle uygulanacak demektir. Peki çocuklar çok teşekkür ederim. Gene akmaya devam edelim. Hem sohbet de yapalım. Şimdi ben birçok istek aldım. Dimaş'ın isteğini de aldım. Dimaş istiyor. Bizim özelliğimiz bu. Sinan Özen isteği var. İlginç. Peki karışık bir istek şeyi var. Talip Sazak burada, Selim burada, şöyle bir gelenleri de bize Oyun Aşkı burada, Azra burada. Klipin değişik bir versiyonu Harmony grubunun Kiho dinlemelisiniz. Birçok aldım. Şimdi devam ediyorum. Bakıyorum. Selamlar şahıs analizim. Bakın atlamamız gereken burada analizler. Ahmet Hak'tan. Bu arada arkadaşlar Süper Chat yayını olduğunu unutmayın bunun. Süper Chat'ten de isteklerinizi gönderebilirsiniz. Oradan gelen istekleri de alacağım. Bu arada ne oldu? Buna ulaşılamıyor diyor. Ha yanlış link almışım. Hemen alalım. Bayağı aldım. 7-8 tane aldım. Açılmıyor ya. Bugün aldığımların çoğu açılmıyor. Bir gariplik var. Bir daha bakalım. Şahıs analizi tekrar alıyorum. Şöyle bir karışıklık olmasın da herkesin isteği bir yerlere kaçmasın. Evet şimdi aldım. Peki. Şimdi şöyle ben aldıklarıma başlayayım ağırdan. Siz de bir yandan hem izleyelim hem sohbet edelim sevgili arkadaşlar. Başlıyorum. Evet bugün Alper Ülker üzdünüz beni yıllar. Yayınımıza başında gelen polis değil mi? Kendisi güvenlik görevlisi. İzleyelim bakalım neler yapmışsınız Alper Bey. Daha önce sizin de analizinizi yapmışım. Öyle de diyorsunuz. Hadi bakalım. Sırada evet. Sözleri Selahattin Cesur'a ve müziği de Selahattin Cesur'a ait çok güzel bir eser var. Ben çok severim. Siyanet bir dakika bozluğa mı ürettiniz? Vay çok acayip. Sevgili Alper'e dedim ki çok da güzel okuma sakın beni ağlatma. Tomris'cim canım benim sağ ol. Üzdünüz beni. Ebrar Baycol diyor ki hocam Alper Akgöl öğrencilerinin ses analizi gelir mi? Atın linkine bakalım. Hocam neden kullanmıyorsunuz? Bize de orijinal sesi verirsiniz. Kullanmıyorum çünkü telife daha fazla girme şansımız oluyor. Yıllar Alper Ülker geliyor. Alper de Abi biz ne belalarla uğraştık senelerce çocuklar ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu şeyde mesela geçen haftalarda bir analiz girdik ya. Abi Fehmi Buzsun ya. Hani gazel okuyordu. Biliyorsunuz değil mi? Divriği Camii'nde gazel okunuyordu. Kanala kırmızı telif geldi biliyor musunuz? Yani o nedenle acayip bir dünyada yaşıyoruz. bizim polisimiz. Aramızda yok. 2 haftadır onunla uğraşıyoruz. Ya. Alper Ülker üzdünüz beni yıllar. Geçiyorum introyu. ...19 yaşındayım... ...şarkı çıkardım... ...telif sorunu yaşamazsınız. Bıkmadınız istemekten... Yıllar. Aslında sazlar geri dönmüş... ...siz ileri gitmişsiniz. Darararam ne istiyor demiş. Siz ne yapmışsınız? Çaresiz. O nedenle akorda havada kalmış. Gazelinde telif var. Aynen Talip.
temiz okumuşsunuz ya Alper Bey. Aralarda biraz. Ayda'dan daha önce yapmıştık. Yıllar. Tap 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 tap. Bu şarkı da kaç senelik şarkı abi. Ben liseye gidiyordum, bu şarkı vardı ya. İnanılmaz. Yaparım İsmail. Daha şimdiden alkış başladı. Bu nasıl bir şey? Bütün nakarat alkış. Güzel güzel. Bu yorum da zaten şeyin yorumuna da benziyor. Yıllar. Kimdi? Popstar Alaturka'da çıkan çocuk. Onun yorumunu çok andırıyor. Erkan. Kim? Erkan hocam. Erkan. Şu. Bu. Bu arada bu seslerin hepsini çok temiz almışsınız. Ama bu nedir ya? Alkıştı. Arka tarafta gülenler. Müthiş ortam. Ondan o sesi veriyorlarmış arkadaşı. Bak keman veriyor. Gördünüz mü? Bakın. Bak. Bayağı çıkmışsınız Alper Bey. Hayırdır? Hayırdır? Şimdi aslında eseri biraz daha sade okusanız neredeyse mükemmele yakın okuyacaksınız. Ama siz böyle denedikçe, yani bazı böyle sürekli namelere sürekli fazla girdikçe bir yerlerde aslında yavaş yavaş dışarıda çıkmaya başlıyor. Veya zayıflamaya başlıyor nameler. Gücü de düşmeye başlıyor. Ama genel olarak bu sonuçta bu konserde bir alkış tufanı yaşanmış. Kaydedip dinlediğiniz zaman aynı etki olmaz ama. Ya şurayı keşke şöyle yapsaydım dersiniz. Fakat gerçekten birçok sesi, özellikle tiz renklerin tamamını harika kullanıyorsunuz aslında. Hakikaten harika kullanıyorsunuz. Tekniğiniz çok güzel. O bakımdan çok başarılı. Tebrik ederim sizi. Ben de bir yandan piyano ayarlıyorum. Şöyle bir bakacağım neler yaptığınıza. Bu acaba Popstar Erkan'ın yakın bir tonu mu? Do üzeri. Beni... Do natürel bu arada vurdunuz. Burası. Oradan gelmek zor olsa da gayet güzel. Birazcık da kamera kaydı size yakın olsaymış, şöyle yüzünüzü gözünüzü gösterseymiş 10 numara olurmuş, biliyor musunuz? Bir daha. Ondan sonra nasıl indiniz pese bakalım? Çok güzel. Oo! Bu! Bu! Bektiğimi. Fa natürele iniyor burada da. Vallahi süper bir aralıkta okumuşsunuz ha. Harbi süper bir aralık. Tebrik ederim. Çok başarılı. Bir kere döndüler. Hem pes kontrolü güzel. O kadar tiz vurduktan sonra demek ki kendi range'inizde okumanın avantajı bu. Bir şarkıcı eğer kendi ses aralığında şarkı söylüyorsa, bunun rahatlığıyla şarkı söylüyorsa iş çok daha kolay oluyor. Çünkü eğer o tiz seslerde zorlama bir ton, kendine zor gelen bir tonda okumaya başlıyorsa hikaye şuna dönüyor.
Pes'e döndüğünde ses kısılmış oluyor artık. Yukarı sesleri zorlaya zorlaya pesler kısılmış oluyor. Sizde öyle bir şey yaşanmıyor gördüğünüz gibi. Son derece rahat bir şekilde aslında pes tonunu alıyorsunuz. Bu sayede de görüyoruz ki evet bu tamamen size ait bir ton. Buradan anlayabilirsiniz. Ya hocam ben çok tizlere çıkıyorum sonra bir dönüyorum pes seslerim kısılmış oluyor. Demek ki zorlama bir şeyler yapıyorsun. Bakın ne kadar temiz. Bir daha. Ne oldu 2 kere buraya döndünüz? Gelin. Alkış ne zaman gelecek? Sazları coşturmuşsunuz. Vallahi bak. Yaylılar neler yapıyor bak yay. Bak şimdi. Tam coşmuşsunuz. Özellikle bu iyiye alışınız. La bemol o kadar temiz ve güçlü ki. Beni tam bu. Beni. Bunun parçanın en zaten kritik yeri bu i'nin kuvveti. Beni. Bu rengi aldığınız anda parıl parıl da parlıyor. Bakın. Burada zayıflıyorsunuz işte. Bir nefes gücü sorunu var. İlk i'yi bu kadar kuvvetli alıp sonraki i'yi o kadar da olsun. Buraya kadar. İşte her defasında aynı numara o zayıflamaya, güç zayıflamasına bir şekilde çıkmayacak hale gelmiş. Ne kadar kendi ranger'ınız olursa olsun yorulmuşsunuz ya. Ama arkadaki kemancı size gaz vermiş. Kimse bunun vebali o. Çok fazla gaz vermiş size. Bir de en çok o gülüyor arkadan. Eller kalkmış. Tebrik ederim. Yıllar. Çok güzel. Tebrik ederiz Alper Bey. Peki Junior Eurovision 2025 18 şarkıda açıklanmış Özgün. Ne yapacağız? Şok. Evet, artık Aralık ortasında yarışmaya doğru şey yapıyoruz hocam. Ne yapacağız? Ama İzleyelim mi? Ben de düşündüm de hepsi Ha? telifli şarkıların. Belki bir özel yayında ancak. Şimdi girersek Yani buna şimdi lakkadanak... canlı yayına şey gelebilir, telif gelebilir. Değil mi? Sen denedin mi bunu? Yüklemeyi falan. Kesin yanıyordur ortalık. Yani şunu denedim hocam, bir collaboration hazır dedim, ona bile telif geldi. O zaman boş ver. Nazlıcan Şenel çok teşekkür ederiz. Peki O Süper Chat özel istekleri de yayın geliyor. belki. Aynen. Bir Çok çarşamba yayınında. çok güzel bir çarşamba yayını geliyor zaten yakında. Azıcık kaldı. Artık ucundayız. Bu arada Süper Chat'ten bir sürü istek gelmiş. MX canlı söyledi, bakar mısınız? Aldım. Dimaşçılar burada. Dimaş ama daha yeni yaptım ya Dimaş. Nazlıcan Şenel teşekkür ederim. Merhabalar. Bustur 555 o göndermiş. Onu da bir alayım. Şunları toplayalım birazcık daha. Bunlar da sonra uzağa kalmasın. Evet. Gene bir Yo ve Sung göndermiş. Aleyna Şenel O Ses Türkiye. Özgün biliyor musun Aleyna Şenel'i? Hayır hocam. Ben de bilmiyorum. Ama demek ki Bilgim yok. bir inceleyelim bakalım. Üzdünüz beni. Aleyna Şenel tutsak O Ses Türkiye. Ama nerede bulacağız ki? O Ses Türkiye yazsam çıkar mı? Bak bambaşka bir kaydı var burada. Aleyna Şakacı diye biri var. Sen bir toparla kim olduğunu bize bildir. Ona göre bakalım. Hocam yapay zeka türkü. Totalde 5 parça attım. Lo-fi türkü, pop metal, arabesk, aşure gibi. Tamam dur sen. Biraz sonra. Buraya kadar geldim, sonra bakacağım. Dur. Allah, MFA unutulmaz dinler misiniz? Söz beat bana ait, vokal çok beklentim yok. Aynıca. Tamam, bunlara biraz sonra bakacağım. Dur. Şunlara gelin. Bir sürü var elimde. Junior Eurovision'u atlıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Kadir Yaran kaldı. Arkadaşlar Suno AI müzik ve vokal.
Söz Kado Fresh. Arabesk şarkı söyletmişler. Abi şaka, bir de 1970'ler kaydı gibi. Bu ne? Şaka gibi. Bayağı intro falan. Gel bakalım. Dinle. Gittin hayal, sen gittin hayalim kaldı. Bunu sen okumasını yapıp mı yaptırdın yoksa kafasına göre mi okuyor? Benim sandım hayale daldım. Bu saçların kimlere kaldı? Sen gittin bu canda yaran kaldı. Abi bir de böyle hani kötü kayıt yapılmış bir stüdyo kaydı gibi ha. Kimleri bu yapay zeka hafızayı aldıysa abi bayağı kafasına göre diyor Kado Fresh. Yani böyle o dönemin böyle kötü kayıtları var ya, o kayıtların tadında yapmış ha. Hani böyle hafif detoneler falan da var. Ya bu müziği arkadaş böyle algılamış hani. Böyle yapılır diye. Neden bir ricam vardı? Kalsın onu da istemem. Madem gideceğin vardı, neden bu ızdarbın? Buralar bayağı detone. Allah Allah, ilk defa yapay zeka yapılmış bir fotoda yapay zeka. Detone bir yapay zeka duyuyorum ilk defa Özgün. Bakar mısın? Neden bu ızdarbın Bayağı. kaldı? Git sana ancak denizler kaldı. Sensiz bir başıma mı kaldım? Yalnızlığımı vicdansızlığın aldı. Git artık, Detone ya. git kalbini hayrat hırsızı. Bu sürü 555 sana demiştim biraz önce. Abi inanılmaz ya. Ya doğallık yapmış. Hakikaten böyle 1970-80'lerden o civarlardan bir kaset bulmuşlar. Hani o dönem bunu dinlesen mesela bayağı inanılmaz eski bir kayıt. Ama detone. Çok acayip. Detonesine kadar. Hayalim kaldı. Benim sandım hayale daldım. Ne acayip ya. Sakların kimlere kaldı? Sen gittin bu canda yaran kaldı. Senden bir ricam vardı. Bu ne abi? Kadın girdi. Bu sür 555 gönderdiğin bir şey gönderdin, söyledim ya sana biraz önce. Haydi. Gönder dedim, linki gönderdim. Başka bir şey gönderdim. Onu da istemem. Madem gideceğin vardı, neden bu ızdarbın kaldı? Izdarbın. Evet, bayağı kafayı yemiş burada artık. MX Slays with Love Me Like These Vocals K Content Planet 2025 Funkem diyor. Peki hadi bakalım. Hocam yeni çıkacak kız grubunun kamp dönemi, onlara bakar mısınız? Big 5 7. bölüm 19 26 35 18 54 45 1 11 18 araları. Şu an kamptalar ama ya. Çok erken değil mi? Can Kazaz daha önce analiz yapmıştım. Kaldırdık sonra kanaldan. Ne kadar tatlı detoneler var değil mi? Şimdi bu grubu böyle şeyde izlediğin zaman her şey çok güzel geliyor da bir sürü kayıt yapmıştı. Daha önce biz MX'i izlemiştik. Ve onları dinlediğim zaman her şey çok güzel gelmişti. Ama burada öyle değil yani. Canlı okurken böyle sallana sallana geliyor. Yine de taş gibi bir canlı kayıt. Öyle de değerlendirebiliriz. Ve ben daha önce MX'i çok beğenmiştim, onu da söyleyeyim.
Back vokallerin arkasında içinde. Güzel abi, güzel. Ben bu MX'i çok beğenmiştim. Net çok iyi. O arkadaki back vokalleri duyuyorsunuz zaten. Backtrack onlar. Okuyan kız bu mu şu anda? En çok bunda karıştırıyor ama bir sürü kişi okuyor aynı anda. Şu anda değil mi? Grubun ana vokali kim? MX'in ana vokali kim acaba? Ya şeyi alıştırdılar Özgün ya. En çok Elif linç yiyor demiş Özgün. Kimdir? Sarışın olan. Yok Big Five şey eleştirisi. Ha, karışıyor ortalık, anladım. Orası da karışıyor. Tamam, anladım. Sarışın olan Lili ana vokalmiş. Şaka mı? Bu kız mı? Ana vokal bu kız mı? Ya hiçbirinin sesi düzgün duyulmadığı için. Ha, ana vokal geldi. Yok abi, canlı söylemiyorlar ki. Yarı canlı yarı böyle tam karışık karışık. Bana eziyet gibi gelmeye başladı yalnız bunu izlemek, biliyor musunuz? Neden eziyet gibi geldiğini söyleyeyim. Abi, bu kadar dans ederken sürekli şarkı söylemek. Baksana kızların haline bir noktada. Şu yüzlerine bakın abi. Sadece yüzlerine bakın. Bak. Şu kızın yüzüne bakın. Daha da büyüteyim bakayım, tam gözükecek mi? Biraz yanda kalıyor ama bakın. Bayağı bitkinlik başlıyor bir noktadan sonra, doğru değil mi? Bayağı bir yorgunluk başlıyor yüzlerinde artık. Yani böyle bitmiş hale gelmeye başlıyorlar. Şuraya bak, şunların yüzüne bakın. Ya bu kadar efor sarf etmek iyi bir şey mi ya Özgün? Ne diyorsunuz? Yani, Bu eforu izlemek, yani bu zevkli bir şey mi yani artık? Bilmiyorum, bir noktada bir abartı değil mi artık ya? Çılgınca dans ediyorlar ve şarkı söylemeye çalışıyorlar yani. Hani insanın hayattaki bu kadar zor bir şeye sürekli yönlendirmek. Yani hem dans edeceksin, hem söyleyeceksin, hem de mükemmel söyleyeceksin, hem de harika dans edeceksin demek bir insana sürekli. Yani mesela şu an bu kızlar kaç yaşındalar abi? Yaş ortalaması ne? Bir söylesenize, kaç yaş mesela bu MX grubu şu anda? 23 mi, 25 mi, 27 mi? Ya bunlar 35'te bunu yapamazlar Özgün. Net yani söylüyorum. evet. Hani geçmişten bir şarkı söyle dediğinde yani yok, hani onu anca otururuz yaparız derler. Ya 1,5 saatte çok zor. Bu diyafram, bu efor, dans. İnanılmaz zor ya. Baksanıza abi, nefesine bak kızım, bak şu sarışın kızın nefesine bir bakın. Bak. İzleyin şöyle bir bakın. Bayağı nefese. Bu kız kaçmaya çalışıyor soldaki mesela. Bayağı kaçmaya çalışıyor sahneden.
Bir tane parça söyleyip gidiyorlar bir de burada. Değişik. Hakikaten değişik. İyi bir grup. MX'i daha önce de izlemiştim. Sesleri gayet Aynen. güzel. Bu kadar zor bir işe göre böyle bir şey yapmaları çok çok güzel. Çok kaliteli bir grup MX. Son dönemde işte Aynen. Le Sserafim, Baby Monster ve MX. Bence üçü de çok başarılı. Söyle Özgün. Yani herkes izledi mi bilmiyorum da hocam. Geçen hafta Huyuna, Koreli. Evet evet. Tak diye sahnede düştü, Düştü. dans ederken. Evet. Bilinci gitti. Neden? Neden peki? Çünkü Hamile olduğu için. hamile ve hamileyken kilo vermeye çalışmış. Çünkü sahneye çıkacak ya. Hamile ve kilo vermeye çalışıyor. Çılgınca ve saçma bir diyet yapıyor. Susuzluktan düşüyor, bayılıyor. Bu ne abi? Ne yapıyorsunuz yani? Abi, dengesiz bir şey artık bu yani. Bir noktada bence çok fazla zorlamaya girdi yani. İşte zaten geçen haftalarda hep Kore poplarının analizini yaparken ya şarkı arıyorsun. Ya bu kadar fazlası da abartı geliyor. Peki Hunter Golden Putri Aryani cover Özgün. Haydi Putri Aryani. Daha önce bir analizini yapmıştım Putri Aryani'nin ve ben Amerika'daki Golden Buzzer aldığı yarışmaydı galiba. Orada izlerken bana böyle çok şey gelmişti. Bak Putri Aryani'nin kendisi tabii ki değil, çok yetenekli bir kız ama o yarışma çok sahte gelmişti bana yani. Kurgu her şey. Televizyona kadar ve çok rahatsız olmuştum. Şimdi herhalde biraz daha kendisini mutlu bir şekilde izleyebilirim. Singapur'da. Let's dance together with this song. Let's sing it together, everybody. Come on, high tricks. I was a ghost, I was alone. Ha, don't ha, Abi bu albüm kaydı ya. Gerçek falan değil bu da yani. Bayağı ilginç yani. Çok ilginç ya. Ya dünyanın bu hale gelmesinden artık nefret ettim, biliyor musun Özgün? Bu değil yani. Bu müzik falan değil ya. Başka bir şey izliyoruz biz yani. Arkada çalanların hepsi patates. Zaten bu bak dans ediyor yani. Hani o kadar konuyla ilgisiz. Bu ne yapıyor mesela? Seyirciye bakıyor. Davulcu ne çalıyor acaba? Kime çalıyor? Kız mesela çalıyor. Ne çalıyor? Piyano mu çalıyor? Ne çalıyor abi? Ne yapıyorlar mesela şu an bu sahnede? Ne yaşanıyor mesela Özgün? Yani mesela Ya sen bunu bir de sen de şurada mesela böyle flüt çalsan mesela. Ya çalarsın. Bir de Ne yapacağız yani? Eurovizyonda da bunu tartıştık. Artık bunu şov olarak görüyorlar. Yani müzik böyle olmalı diye öneriyorlar. Ya ama bu bir saçmalığa dönmedi mi ya? Biraz fazla oldu yani bu artık ya. Bir saniye, bir şeye bakacağım bir yandan. Çok özür dilerim. Ya bu arkadaş bu kamerayı niye ben döndüremiyorum ya? Neyse, ben bunu kapatayım, şu sağ taraftaki boş boşuna açık kalsın. Ya bu beni rahatsız ediyor mesela, tam böyle diyeceğim ki kızı huzurla izleyeyim, gene huzur yok. Let's dance together with this song. Let's sing it together, everybody. Come on, high tricks. Ya izleyin şimdi bakın. Çalan bir tane adam bakın. Arayın. Yok abi, bekliyor. Davulcu girmedi bile. Ya kızın vokali zaten mixli vokal. Hani back vokaller arkadan geliyor. Saçma sapan konserler. Ha, bir tek güzel olan şey var bu kadar saçma bir konserde. Kızı tam seyircinin önüne yerleştirmişler. Çok rahat bir şekilde yüzünü görebiliyorsun. O da çok rahat bir şekilde kendini gösterebiliyor. Bu harika bir şey. Yani bir görme engelli şarkıcı için mükemmel sahne sunumu. Bence. Çok başarılı. Biz yani Karsu'yu falan izliyoruz biliyorsunuz. Hep yanda, sürekli dönerek söylemek zorunda. En azından bunu kaldırmışlar ortadan. Mis gibi. Bu aslında dünyada Stevie Wonder'da çok kullanılırdı. Çok başarılı. Arkada bir tane çalan yok, izleyin. Şimdi geldi birazcık davul. Yani işte yalandan çalıyor üstüne. Ama vokaller kesinlikle önceden kaydedilmiş vokaller. Back vokallere bakın. Bu nasıl bir şey abi ya? Rezalet yani. Ne diyeyim abi?
Ne yapacağız şimdi biz bunun? Neyini değerlendireceğiz? Yok. Gene patates. Bayağı senkronlar falan da uçuyor. Başka şey söylüyor. Bakın. Yaklaştırıyorum. Ağzına bakın. Bak şimdi gördünüz mü? Now I'm Shining'e bakın. Ne yapacağız Özgün bunu şimdi? Hiç. Ya işte play Çöp. performans. Çöp. Şimdi ben bunu yine yayınlayacağım. Yani canlı olmadığı belli de bunun neyini izleyelim o zaman? Şu var. O zaman bir şeye dönüyor iş yani. Hani birini bir yere götürüyorsun. Orada onu görüyorlar. İyi ne güzel gördük diyorlar. Yani hani şey var ya Özgün. Lütfen buraya gelin bir fotoğraf çekilelim sizle gibi bir şey. Yani Ya mesela bunlara bak bak. Allah'ım sen yardım et. Ve çok da kötü bir cover ha. Onu da söyleyeyim ben. Yani gördüğüm en kötü coverlardan biri bu arada. Makeda The Day I Loved You Most ESC. Unser Lied für Israel. Makeda Alman şarkısı değil mi abi? Son konser. Bu Almanya'daki son konteste söylemiş. Şimdi şey hocam Eurovision ulusal finali. telif yemek istemiyorum durduk yere. Miss World Chile Contestant Sing Death Metal. Evet bu Şilili manken şarkıcı değil mi? Miss World Chile Contestant Ignacia Fernandez Death Metal söylüyor. Ve tabi bu ilginç Yatay geliyor. performansı var hocam chatte. Nerede abi? Chat'e attım. Hemen bakıyorum Özgüncüm. Bu Teşekkür dikey ederim. performans çünkü. Evet dikey performans bunlar. Hemen Şili güzeli. Şimdi bunu alalım bir de buna bakalım. Şimdi burada ilgi çeken şey bir dünya güzelinin yani Şilili veya dünya güzeli adayının death metal söylemesi. Yani bir güzelliğe bir çirkinlik katmaya çalışma gibi bir şey. Ama bizim kızımız da canlı söylemiyor Özgün. Ya biz ne yapacağız abi? Bunu izleyip ne yapacağız biz? Ben bunu çözemiyorum ya bir noktadan sonra. Bu Ignacia'nın ben bir böyle hır değil de bir adam gibi bir şeyini bulayım ben şimdi. Yani bu görsel için yapılmış. Buna da herkes reaksiyon çekmiş ya. En sevdiğim o yani. İlla çekecek yani. Çekmek zorundayız yani. Peki. Ignacia ablanın başka performanslarını bulalım. Oh be. Evet güzel bir böyle bir delay var. Ses sürekli uzatıyor. Ama bu kız biraz efekt kullanıyor ha söyleyeyim. Arkadaşlar Big Buff'ı görüyorum. Big Bash isteyip duruyorsunuz. Görüyorum. Neyini yapayım şimdi? Neyini istiyorsunuz? Yani şu an kamp aşamasındaki bir şey mi istiyorsunuz? Özel bir isteğiniz varsa yapayım. İnanılmaz.
Çok efektli ya. Ben bu kadar böyle efektli sesleri sevemiyorum abi. Bayağı deleyler mileyler sürekli uzuyor. Evet güzel yetenekli. Ama clean sesi falan yok. Clean var mı bakalım? Clean vokali de vardır belki. Evet, modern rock metal diye herkes paylaşmış Özgün. Bir klişeye dönüşmüş bile çoktan. Bir de şey oluyor hocam. Güzel kraliçe seçildi. Yarışmayı kazandı. Öyle mi? Artık peki Evet. o zaman Miss yap. World Chile. Evet. Tabii. Bundan sonraki. Çok aşama. acayip. Yani pek metalci gibi de gözükmüyormuş Özgün ya. Öyle bir havası da yok yani. Hani sanki güzel olduğu için bu işi yapıyor gibi bir hava da var. Hani şey yapmayayım da. Ama resmen death metal işte. Bu kayıt daha iyi yalnız. Konuşma sesi nasıl acaba? Bir de ona bakalım. İlginç. Bir interview var mı bakalım? Interview. Bir yerde konuşturmuşlar. Necesita para llegar a esta técnica? O sea, yo cuando empecé a escuchar metal y encontré esta técnica y todo me llamó mucho la atención. Abi ses rengine bak, kıza bak. Me gustó un montón y ahí empecé a investigar yo con el computador, YouTube, qué sé yo, Konuyla ilgisi yok. cómo se hacía. Y ahí en mi casa, intentando, asustando a mi mamá y a mi hermana. Lo logré, ¿no? De los vecinos. Y a lo... Abi böyle bir renk inanılmaz gerçekler. Ah, también, sí, por supuesto. Me odian, pero bueno, perdón. Acayip. Orijinal, keyifli. Kana Hanazawa. Özgün göndermiş bunu. Renai Circulation. Özgün nedir bu kadının özelliği? Kadın mı bu? Ne? Kim Ya bu? hocam 2025'teki turneleri hocam birkaç saniyede tüm biletleri satmış. Aa, Bu yayın başında anlattığım işte konser ilişkisini yaparken o bilgi kafama takıldı. Yani bu kadın kimdir diye bir bak. Ses çok acayip bir ses. Allah Değişik Allah. yani. Dur bakalım. Ama Hito Kana diye bir fan var. Evet. Deli gibi takip ediliyor. Böyle Hmm. tanrıça kıvamına gitmiş Japonya'da. Çok İlginç. seviliyor yani. Peki. Bu arada Alper Bey bizi çalıştığı polis merkezinde ağırlamak istiyor. İzmir'de misiniz Alper Bey? Tabii ki gelmek isterim. Zevkle. Ne demek? Harika olur. Renai Circulation. Allah Allah. Hocam 0.55'ten itibaren. Tamam tamam. Ya bu dünyadan değil gibiler ya. Hiç konuyla ilgileri yok gibi yani. Çocuksu bir renk. Bakın şuraya bakın. Bir de hareketler de öyle. Abi şuraya bak, yıkılıyor ortalık. Abi bu nasıl bir dengesizlik bak. Bir müzik var. Müzik böyle da 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 seyirci falan. Ya bu nasıl bir balans bozukluğu yani? Ben çözemedim. Abi kimdir bu kadın? Kana Hanazawa. Hakikaten merak ettim Özgün. Çok alakasız bir şey var çünkü. Kana Hanazawa.
Ya sanki böyle pandomim oyuncusu gibi. Surprise Jest. Zaten bu herhalde Demon Slayer, ha, bu çizgi film müziklerini yapan, söyleyen bir kadın. Sanki. Bakalım, Kana Hanazawa. Seslendirme sanatçısı ve şarkıcı özgün. 89 doğumlu. Abo, şuraya bak, sırf filmler. Kaç tane? Ama Özgün, bu ne? Kariyere bak. konserleri tıklım tıklımmış. Saniyede bitiyormuş. Bu çok 2003'te dikkat bak. çekti. 2003'ten 2006, 2007, 2008. 2008'de kaç tane var bak. 6 tane falan var. Filmatografisi. 2009, 2010'a bak. 2011'e bak. Bu nasıl bir şeymiş ya? Kendisiyle ilgili bu arada hiç bilgi yok. Sadece filmatografi var. Bu ne bakalım? 25 Şubat 89 doğumlu Japon oyuncu, şarkıcı. Animede üretken bir seslendirme sanatçısıymış. 2003'teki çıkışından bu yana birçok film ve televizyon kredisi. Evet. Ama yani bu zaten yaptığı müzik. Abi bu nasıl bir sektör? Bak, bizde hiçbir bağlantısı yok, görüyor musun? Bizde karşılığı yok. Bizde böyle bir sektör yok çünkü yani. Böyle film müzikleri, işte çizgi film müzikleri seslendirmeden ünlü olma diye bir şey yok bizde. Öyle bir kariyer de yok. Çünkü öyle bir sektör yok. Endüstri yok şu anda. Daha o kadar büyümüş. Hanazawa anaokulundayken oyunculuğa başlamış. Anaokulunda. 2007 yılında üniversiteye gitmiş. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak adından söz ettirmiş. Kobata'da baş karakteri seslendirmiş. Mezun olmuş, aynı yıl tam seslendirme sanatçısı olmuş. Singapur'da düzenlenen anime festivali Asya'ya davet edilmiş. Çocukken Hanazawa sık sık idol şarkıları söylermiş. Vay be. En iyi sesli kadın oyuncu ödülü kazanmış Özgün. En iyi yardımcı kadın. İlk canlı aksiyon uzun metraj. Çok ilginç. Sony Entertainment Japonya altında Sakura müzik şirketine geçmiş. 2020'de plak şirketi Pony Canyon'a devretmiş falan filan. Bir de sosyal medyasında hocam çok Türkçe mesaj var. Allah Allah. Hatta 2015'te İstanbul'a gelmiş, o da olay olmuş. Özgün yalnız. Ertuğrul kazasını 125. yılı için İstanbul'da davet etmişler. Türkiye'de fanları da çok acayip. Yani O Hito denen, Kana denen bir kulübü var. Çok acayip fanları var. bu nasıl bir kariyer abi? Bu kadar çok filmin, dizinin içinde yer almak. Baksanıza bak. PS1, PS2 oyunları. Bu arada bilgisayar oyunlarında da var. Tabii ki böyle manyak bir kitlesi olur. Ya bir şey diyeyim mi? O kadar güzel bir hayal ki yalnız. Ben mesela yıllarca oyun müzikleri yaptım. Bilgisayar müzikleri işte. Kıyamet Vakti'ydi, bilmem neydi, Heroes Chain'di. Dünya kadar bir sürü müzik. İçinde enstrümanlı ve sözlü şarkılar da var. Böyle konserler vermek çok isterdim. Ama bizde böyle bir şey yok yani. Dünya kadar kişiye önerdik. Bir türlü böyle bir konser yapılmadı. Ama demek olsa Özgün, bunun karşılığı bizde de olabilir. Çocuk şarkısı değil aslında işte. Yani bir oyun müziği olarak hayal edin. Bu ne? Bir de kadın çok sevimli bir kadın yani. Hiç ego şeyi çok düşük. Bak mesela bu hafta Nick Binler'i konuk ettim. Haftaya cumartesi günü inşallah yayında olacak Özgün. İki insan var karşımda. Bir tanesi Anatolian Lab'in kurucusu Volkan. Özgün müzik kariyeri yok. Kendisi sahaf. Edebiyat mezunu. Yanında Berika. Ressam. İkisinin de müzikle ilgili kariyerleri aslında zevk aldıkları şey. Bu kadar. O nedenle karşımda bir şarkıcı egosu yok. Bak, çok başka bir şeyden bahsediyorum. Dikkat edin. Şarkıcı egosu yok. Şarkıcı egosu nedir? Bir albüm çıkarıyorum, yeni şarkımla ortalığı yıkacağımdır ya. Böyle bir kaygı yok karşımda. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bak, Kana Hanazawa'daki kaygısızlık da aynısı. Çünkü yeni bir şarkı çıkarıyorum derdinde değil. Bütün kariyeri film, dizi, seslendirmeleriyle geçmiş abi. Belki bizde de olması lazım böyle şeylerin Özgün ya.
Ya çünkü mesela bizde Murat Evgin var, değil mi? Murat Evgin yıllardır Funda Kayacık var o ses. Funda Kayacık dur o daha değil. Şimdi Murat Evgin yıllarca dizilere müzik yapmış biri. Şimdi en son Amerika'daki meşhur ortalığı yıkan Pluribus'ti galiba dizinin adı. Yanlış söylüyor olabilirim şu anda. O dizinin 2. bölümünün sonunda Murat Evgin çıktı. Şarkı söyledi. İnanılmaz bir şey yani. Hani dünya çapında şu an rekor kıran bir dizinin sonunda Murat Evgin şarkı söylüyor. Bir anda. Bu olağanüstü bir şey. Ne kadar ses getirdi bilmiyorum ama bence olağanüstü bir olay bu. Çünkü neden ses getirmiyor Özgün? Bak ses getirmemesinin bir sebebi var. Bizde şarkıcılık algısı ne üzerine abi? Hande Yener gibi, efendim işte Derya Ulu gibi, Ebru Gündeş gibi albümler, bir böyle bir tarz, tür. Aslında şarkıcılık sadece bu değil işte yani müzisyenlik. Şu an Kana Hanazawa'yı dinliyoruz işte değil mi? Bütün kariyeri bilgisayar oyunlarına, filmlere, her şeye müzik yapmakla geçmiş ve müthiş bir konser verebiliyor. Ortalık yıkılıyor. Herkes o filmlerin, oyunların oynayıcısı, izleyicisi ve o duygunun içinde yaşıyorlar. Şu an bizde böyle bir şey yok. Yani bir bilgisayar oyunu müziği söyleyip ünlenmiş bir kişi yok. O nedenle de bu sektör bizde tutmuyor. Ama böyle bir aslında bizim bilmediğimiz bir müzisyenlik modülü de var. Modeli de var. Buyur Özgün. Ya bir deneme oldu sadece hocam. Yani o da tam Kazakistan'da yapılmış bir şey. Toygar Işıklı Kazakistan'daki No Prosto Senfoni Orkestrası'yla bir konser verdi sadece. Hı. Ama o konser Türkiye'de verilmedi. Ben buradan bahsediyorum. Türkiye'de Bir böyle örnek bir şey yani. yok. Evet yani Evet. bak dünyada yapılan Japonya'daki veya başka yerde karşılığı var. Aynen. Ve şarkıcılığı çok değişik. Yani bu aktif bizim bildiğimiz şarkıcının dışında böyle kafa sesleriyle o filmin karakterini canlandırdığı sesle söylüyor. Bu çok acayip kafa. Funda Kayacık örneğin burada seslendirmenlik anlamında değerli ama bu bir kariyer değil onun yaptığı. Denemeler, bir şeyler, bir sevimlilik, bir sürü şey yapıyor ama bu bir kariyere dönüşmüyor. Burada kariyere dönüşmüş hali var. Belki Funda da zaten senelerdir böyle şarkıcıları, böyle bir sektörü izlediği için o hayalle bunu yapıyor. İnşallah onunki de böyle bir şeye dönüşür ileride. Ne kadar muhteşem olur. Bunun olması için ama ülkede bizim ülkemizdeki bu bir saniye. Emre Yücelen ve Aysun Gültekin dostum düetini yapay zekada derledik soft yaptık ama Emre Hoca'nın tavrı direkt vokale işledi. Profilde bozlak var. Şaka. Yok artık. Dur şunu alıyorum. Bir saniye bakacağım. Ya nereden nereye geçirdiniz beni Allah'ım. Bayağı çocuk şarkısı gibi değil mi? Mesela bu neymiş acaba? Renai Circulation. Herhalde bu bir tane özgün şeydir bu. Bir dizinin, bir şeyin... O oyunu merak ettim şimdi ne yapıldığını. Aha buymuş Özgün baksana. Anladınız mı? Ya bu animenin hastasıysan abi bu kadının konserine gidip o duyguyu yaşarsın. Anladınız mı? İnanılmaz güzel. Hayranlık duyuyorum böyle insanlara ya. Gerçekten hayranlık duyuyorum. Ve çok teşekkür ederim bunu gönderdiğin için Özgün. İşte bu bizim bilmediğimiz bir yönü. Şarkıcılığın, müzisyenliğin. Çünkü endüstrisi gerekiyor. Peki çok teşekkürler. Kana Hanazawa'ya buradan selamlar. Arigato. Hatta Barış Manço'dan öğrendiğimiz kadarıyla da arigato gozaimasu değil mi? Peki zamanın oyu odaksız adam. Kendi şarkısı. Geçen hafta seni izledik ya. Odaksız adam. Ha? Evet ya geçen hafta baktık sana. Like Moon, Like Sun, I See Three Peak Live. Asta Kültür House. Bunu ne zaman göndermişti? Kim göndermişti acaba? Like Moon, Like Sun. Tom Odell yeni bir şarkı mı çıkarmış?
Kayıt çok kötü. İleri gidiyorum. Kayıt çok kötü ya. Rusça bu galiba. Kötü gidiyor ya, bilmiyorum. Çok iyi anlamıyorum değil mi? Kayıt çok kötü. Exochen Nive. Geçen hafta ben göndermiştim. Efendim siz bunu kapatmıştınız. Bu telifi ne yapacağız güzel çocuklar? Bak burada cayır cayır CD olduğu ve satın al diye yazıyor altta. Tabii akustik yalan cover. Yüksek kontrast stüdyo. Söz müzik Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Haktan Vural vokal. Haydi bakalım. Ansızın tarifsiz gelir ya o zamanlar sormaya Bu ses bana ses net sana pes gelmiş ya. cüretin kalmaz. Kalmaz olmuş bu. Bu sana pes. Önünden veri soluk niyeti Ses rengin çok güzel. Bak çok güzel bir ses rengin var ama tom kayıp pek iyi bir seçim değil. dardayım. Ya tize çıkabilmek için buradan okuyorsun. Aşk nefrete ne yakınsın. Kin kırdı her okşamak istediğimde seni. Elimi gözlerimi döndüm. Arıyorsun ses sonunda tabii. Tebessüme yalnız kendini inkarın. Big 5 7. bölüme bakar mısınız? Özgün bakar mısın şu linke? Artık kaçıncı kere yazıldı? Sadece senden kaçarsın, halin ele verir anlamazsın. Bakacağım Robin Sam'a. Birazcık bekle. Daha oraya gelmedim. Elimdekileri bir temizleyeyim. Yalan söyleme Evet, tam tonlar da tutmamış ya. bana, gözlerin anlatıyor her şeyi. Yalan söyleme bana. Yalan söyleme Evet, ikiniz bir arada okuyunca da sesler daha da karışmaya başladı. bana. Gözlerin anlatıyor her şeyi. Zaten yoktur nedeni. Peki. Şimdi burada artık sizin için gerekli olan tek bir şey var. Yapacak bir şey yok. Ahmet Hak'tan Vural. Temel şan eğitimi almak zorundasın. Çünkü bu sesi hem kuvvetlendirip hem hacimlendirip hem genişletip hem tanımak zorundasın. Sen o aşamadasın. Daha henüz sesin gelişmemiş. Ses rengin çok güzel ama. Gelişmeye müsait mi? Evet. Kulağını, becerini geliştirirsen söylemen de gelişir. Ne kadar gelişir bilmem ama şu ankinin en az 2 katına çıkarsın. Net söyleyebilirim. Mutlaka eğitim al. Peki. Yohwe Sung bir cover göndermiş. Bunu yapmayacağım. Telif var bunda. Aleyna Senel. Evet, bunu göndereceklerdi. Ha, bunu sen gönderdin de işte dedim ya, bu ne dedim bu. Yok dedim, O Ses Türkiye kaydı. Bu kız mı Aleyna Senel? Hayır değil ya. Neyse, ben bunu gene tutuyorum. Geçiyorum. Siyah şarkılar. Hani nerede? Dostum. Ya kanalımda var dedin. 100 tane şarkı var. Tam hali dostum. Emre Yücelen TRT kaydı referans. Benim kaydım mı bu yoksa? Şaka. Özgün, neler yaşıyorum ya. Harika ya. Yok, harika da. Bu ne? Evet. İnce falar etsen Ben miyim bu? alma üstüme oy. Kadın sesinde yapmışsın. Ton aynı ama. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy.
O ses Aleyna Şenel buradaymış. Hocam o ses performansım telif nedeniyle yayında değil. Yok, isteyen öyle istediği için seni tutmak istedim. Tamam, iyi ki şey yaptım. Hangisini açayım Aleyna Şenel? Aleyna Şakacı burada yazıyor çünkü. 8 yıl öncenin kaydı. Sen ne istiyorsan onu açacağım. Tamam mı? Varıp ellere meyil verirse Dünya ve Kore'nin ilk işitme engelli K-pop grubu. İşitme engelli K-pop grubu. Bakın, işitme engelli. Doğru mu bu Gizem? Evet hocam. İşitme engellilere. Kendileri işitme engelliler. Tamam, biraz sonra Dünyanın bakacağız. ilk ve Kore'nin tek Tamam. grubu. Bu arada bir konuğumuz var. Kendisi buralardadır herhalde. Deniz Duru. Biraz sonra alacağım Deniz'ciğim, seni azıcık daha sabret. Tamamdır hocam, çok sağ olun. kış olup bana yolum Sonra? ince Sen akustik almışsın benim kaydımı ya. Bizimki böyle değil. Tamam, peki. Hemen konuğumuzu konuk edelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Sevgili Deniz Duru Derviş burada efendim. Denizciğim, seni şu an bir ekranın ortasına şöyle alayım güzelce. Herkes seni Tamamdır. görsün. Rahat rahat görelim. Ben de şöyle tam bir yerleştireyim. Dur bakayım. Bana birkaç saniye müsaade. Evet. Deniz Duru Derviş. Allah'ım, şunu bir ayarlamayı tam becereceğim. Bir gün daha iyi olacak. Evet. Denizciğim, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Merhaba hocam, iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Şimdi seni birazcık tanıtmak istiyorum. Sen de kendini biraz tanıtmanı istiyorum. Sen kimsin? Neler yapıyorsun? Biraz anlatır mısın bize? Tabii ki hocam. Ben Deniz Duru Derviş. Çok teşekkür ederim öncelikle. Benim için çok kıymetli, çok anlamlı burada sizle de görüşüyor, tanışıyor olmak. Harikasın. Ben 14 senedir, çok teşekkür ederim. 14 senedir aslında piyano çalıyorum ve 6. sınıftan beri, 12 yaşımdan beri de böyle yavaş yavaş iyileşmeye başlayan böyle besteler yapıyorum. Hı hı. Klasik piyano eğitimi aldım. Hı hı. Şimdi kendim devam ettiriyorum. Bir yere gitmiyorum. Onun dışında korolarda şarkı söyleme videolarınızı takip ederek, Aha. ses analizlerinizi takip ederek kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde hocam. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Genetik ve biyomühendislik son sınıf öğrencisiyim. Bir saniye, sen... İnşallah duyuluyordur bu arada. Bütün söylediğin her şey duyuluyor. Gayet net duyuyoruz biz seni. Şunu merak ediyorum. Sen bir yandan başka bir bölümü okuyup mu müzikle uğraşıyorsun Deniz Duru? Evet hocam. Şu an biyomühendislik okuyorum. Genetik mühendisliği. Son sınıf öğrencisiyim, hatta bitiyor. O şekilde. Peki ama bir yandan piyano çaldın. Başka enstrümanlar çalıyorsun. Gitar çok çok amatör hocam. Sadece böyle şarkı söylerken araya eşlik etsin gibi, böyle Aha. taşınabilir bir şey olsun diye gitar öğrenmeye başlamıştım. Onu da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şimdi. Harikasın. Bu Şimdi şekilde hocam. İlerleyen zamanda böyle... Hı hı. benim merak ettiğim bir şey var. Sen bana mail yazdın Deniz. Ben Deniz mi Duru mu? Hangisini değil bu arada? Hocam hangisini İyi, tamam. isterseniz Deniz Duru. Duru'yu daha çok kullanıyorum. Duru. O zaman Duru diyeyim. Duru, sen bana mail yazdın. Tamam. Ben aslında o maili gördükten sonra dedim ki tamam, buyur hemen gel canlı yayına dedim. Çünkü beste yapmakla alakalı bir şeylerden bahsettiğini gördüm. Onunla biraz konuşalım mı? Evet hocam. Çok isterim. Hocam ben böyle ortaokuldayken çok stresli, böyle çok acaba şey olacak mıyım, seçecek miyim diye koro Hı. seçmelerine hazırlanıyordum Hı hı. okulumdaki, lise koromdaki. Evet. Hatta bir arkadaşımdan konuk ettiniz, o da böyle çok güzeldi onun yayında, Nehir diye. Onunla aynı okulda, aynı korodaydık. Aha. O zaman efendim, Evet dinliyorum seni. ondan sonra hocam böyle ses analiz videolarınızı izliyordum. Hatta böyle kendi kendime şey geliştirmiştim. Sizin durdurduğunuz yerde videoyu ben de durduruyordum. İşte acaba Emre Hoca burada hani ne söyleyecek, hani nereyi daha çok beğendi, neyi geliştirmesi lazım gibi. Böyle kendim de yorumlamaya çalışıyordum. Şaka. Sizle aynı olduğu ölçüde işte kendime aferin diyorum böyle bilin diye. Ondan sonra hocam bir yerde çok küçük olmama rağmen hala hatırlıyorum. Şey demiştiniz, o beni çok etkilemişti. Hı hı. Yani cover yapmak, bir şeyi tekrar kendi yorumunuzla söylemek çok kıymetli, çok değerli. Ama bir noktada insan kötü de olsa, yani nispeten kötü de olsa kendi geliştirebilecek şekilde kendi eserlerini de, kendi Doğru. yaratıcılığını da ortaya koymaya başlamalı demiştiniz. Ondan sonra ben de hani böyle acaba güzel bir şeyler yapabilecek miyim, acaba hani olur mu diye. Kulağıma kötü geliyordu çünkü yaptığım her şey böyle ilk başta. Hı hı. Hani kötü de olsa bana ait olacak bir şey ve başka kimse yapamayacak diyerek biraz bir şeyler yapmaya başladım. Sen bir şarkı yapmışsın Bu ve bunu şekilde. yayınlamışsın. Doğru mu? Deniz Duru Derviş diye Spotify'a Evet. girdiğim zaman şu an Don't You Forget About Me diye bir şarkı var. Evet hocam, ilk şarkım. İlk Aslında şarkı. 30 tane bestem var ama daha yeni kayıt alıyorum.
Peki bunu nasıl kayıt aldın? Nasıl yaptın parçayı? Ama hocam aslında o kadar böyle kısa sürdü ki böyle şiir gibi bir aslında parça yazmıştım ama hani onu böyle üzerine bestelerim gibi düşünmüyordum. Sonra bir gün böyle ritim tuttum. İşte hani acaba hani burası böyle nakarat olsa şöyle olsa gibi. Sonra böyle yaptım, beğenmeye başladım. Sonra? Sonra hocam böyle hani hadi gel piyanonun başına bir deneyelim bunu dedim. Sonra birkaç böyle akor işte hoşuma giden duyulduğu zaman hani güzel gözüküyor birbiriyle dediğim akorları denedim. Sonra gerçekten böyle 2 günde ortaya çıktı. Hani hemen oldu. Yazdığım şeyin üstüne eklemiş oldum piyano Ben kısmını. sana bir şey soracağım Sonra şimdi. dedim hani Piyanon yanında mı? hı hı. Hocam maalesef yurtta olduğum için çok isterdim. Ben de Aman çok şey yaptım istedim aslında Allah'ım. piyanoyla açıkçası. Bir şey diyeceğim. Parçayı a cappella söyleyebilir misin? Söylerim hocam tabii seve seve. Şimdi parçanın orijinali burada. Spotify'da dinleyebilirsiniz. Deniz Duru Derviş ve Don't You Forget About Me. Ama ben bu parçayı senden canlı dinlemek istiyorum. Tamamdır hocam. İnşallah mikrofondan da güzel gelir. Sesimi açmadım ama biraz da heyecanlıyım kusura bakmayın. Keyfine bak valla biz zevkle bir pazar keyfi yapıyoruz seninle. Tamamdır. O zaman şimdi başlayayım nasıl yapayım? İstediğin gibi. Tamamdır. The night gets heavy and the city lights start to dim, the summer breeze travel on my skin, if only for a little moment. The world stop it spin, don't you forget about me, oh boy. Every corner of your street it holds the echo of my steps. Every breath you take is laden with the notes of my scent. Don't you forget about me, oh boy. Gibi böyle devam ediyor. Çok güzel devam et lütfen kesme. Ya, Evet. hocam böyle çok şey yapamadım. Sesim açıkken beğenmedim bir şey yaptım. ama Hayır tam şey yapabilir misin? Tanıdım Elinle parmaklarınla ritim vurarak yapabilir misin? Gibi olabilir mi? tabii ki. Hadi. Evet tabii bence daha güzel olur. Hadi sendeyiz. O zaman kaldığım yerden devam ediyorum. Tamam. I let the wind blow away all the ache of yesterday, or I burst into tears. The longer that I stay, I let the shadow on the shore. I wait and speak no more, catch my breath, hold your lies as the shadows cross the floor. So don't you forget about me, oh boy. The day breaks and your cigarettes run one by one. Parade of past the dancers with the rays of the sun, squeezing in my hands every memory. So don't you forget about me. Every corner of your street holds the echo of my steps. Every breath you take is laden with the notes of my scent. Don't you forget about me, oh boy. Bir şey diyeyim mi? Ses rengin çok güzel Deniz. Bir de şiven harika. Hocam çok teşekkür ederim. Ben böyle çok emin olamıyorum çünkü çok güçlü bir sesim yani olduğunu düşünmüyorum ama söylerken çok keyif aldığım şeyler oluyor. Bazen daha Bence- iyi söylediğim parçalara, bazen hani nispeten daha kötü olanlar oluyor. Ben hiç öyle Ama düşünmüyorum. geliştirmeyi çok istiyorum Çok gerçekten. temiz söylüyorsun. Şimdi bak Spotify'dan da açıyorum parçayı. Bakalım çalacak mı? Çalıyor. Bu piyanoyu kim çaldı mesela? Spotify'daki. Onu da ben çaldım hocam. Hepsi bana ait parçanın. Sen nasıl piyanonla gelmezsin bu yayına? Nasıl gelmezsin bu yayına? Hocam. Ya hocam çok üzgünüm gerçekten. Geçen hafta da çok istedim. Size zaten ulaştıktan sonra ben hastaneye gitmek zorunda kaldım. Maalesef sağlık sorunlarımdan ötürü şey yapamadım. Biliyorum. Çok teşekkür ederim gerçekten. Deniz Evet, peki çok şeyde var mı böyle Yıldız Teknik'te o taraflarda piyano çalıp söyleyebileceğim bir yer? Hocam maalesef okulda böyle 4-5 tane ya piyano var ya da yok. Çünkü sanat tasarım fakültesi var aslında Evet. ama genelde oradaki öğrenciler çalışıyor oluyor. Bir şey diyeceğim. Sen bir gün gidip orada Efendim? böyle canlı çalıp söyleyip kaydedemez misin 2 dakika cep telefonunda bunu? Kaydedebilirim hocam evet. Sen Biraz bana ben yapabilirim. bak şöyle yapalım. Sen bana bunu kaydet gönder. Tamam mı?
o kaydettiğin halini ya ben bu videoya ekleyeyim ya da Instagram'da paylaşayım. Canlı canlı. Tamam. Tamam olur hocam. Çok güzel olur. Çok teşekkür Çok ederim. çok güzel. Ses rengin Çok harika teşekkür Deniz. ederim. Doğru bir şey yapmışsın. Ne güzel Çok yapmışsın. Kendi teşekkür besteni ederim. yapmışsın. Daha çok gençsin. Çok da güzel bir iş yapmışsın. Çok teşekkür ederim yayına geldiğin için. Var mı Çok söylemek sağ olun. istediğin bir şey? Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten hani hem böyle size ulaştığım için de çok mutlu oldum. Çünkü yani size birazcık kendimi borçlu hissediyorum. Böyle okuldaki müzik öğretmenlerimle de paylaştıktan sonra hani hocaya da ulaşmalıyım. Hani işte videolarından böyle interaktif olmasa da çok şey öğrendiğim için hem hani size çok müteşekkir ederim gerçekten. Hem arkadaşlarım için hem benim için de çok faydalı bir içerik hocam gerçekten. Burada da olduğum için çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Çok sağ Deniz olun. Duru Derviş. Deniz Duru Derviş. Spotify'da Deniz Duru Derviş dinleyebilirsiniz. Senin çalışmalarını zevkle takip edeceğim. Bir parça yetmez. Devam. Sağ olun. Deniz devam. Evet 20'sinde açım. 20'sinde yenisi gelecek. 20'sinde yenisi gelecek. Şimdiden takipteyiz seni. Çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Hoş geldin. sağ ol. Bay bay. Görüşürüz. Size görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Çok sevgiler Denizciğim. Vay be. Özgün neler yaşanıyor görüyorsun işte. Bu. Müthiş. Ya, çok yetenekli. Ses rengini görüyor musun ne kadar güzel? Evet. Ya ben bu parçayı çok çalmak çok isterdim. Telifle uğraşmayayım diye çalmadım. Piyanoyu da kendi çalmış çünkü bu şeyde tamamen. Harika. Bu nasıl bir yetenek ya? Been young on my skin, if only for a little moment. The words stop it spinning, don't you forget about me. Şaka gibi. Takip edin Deniz'i. Bana göndersin kaydını. Ben de ondan sonra onu alacağım, yayınlayacağım. Videonun içinde de yayınlayacağım. Süper. Peki. Güzel. Nerede kalmıştık? Big Oceans Performans. Gene biz Gizem'in gönderdi. Ha neydi bu? Tamamen duyma engelli değil mi? Duyma engelli miydi Gizem? Evet hocam. Tamamen hepsi işitme engelli ve çeşitli implantlar kullanıyorlar. Duyuyorlar bu sayede öyle mi? Evet, bu sayede duyuyorlar ve bilekliklerinde akıllı ritimleri hissedebildikleri bir saatleri var titreşim veren. Aa, Ve bir de görsel metronom kullanıyorlar. bir Sahnede saniye. senkronizasyonu sağlamak için. Bir saniye. Şunu bir anlat. Bunu nasıl yapıyorlar? Bir kere saatleri mi var ellerinde bunların? Kollarında saatleri var hocam. Bir saniye size bir video atayım. Orada daha çok anlattıkları bir durum var. O ne Hemen ya? size onu göndereyim. Orada tek tek açıklıyorlar nasıl dans ettiklerini, hangi şekilde bir işlem yaptıklarını, sahnede ne gerektiğini. Çünkü hiçbiri duymuyor. Bunların evet hiçbiri duymuyor. Hepsinde implant var hocam. Birinin tamamen iki kulağında da beynine ait böyle gönderilen, elektrikle gönderilen ağır derecede işitme engelleri var. Evet. Diğeri doğuştan, bir tanesi doğuştan engelli. Onların bir kulağında böyle ağır olandan var, bir kulağında da yine normal kulak içi implantlardan var. Aa. Diğeri de yeni ve bunlar ikisi hastalıktan sonra işitme engelli olmuşlar. 4 kişiler mi grupta? 3 kişiler hocam toplamda. Önceden daha çoklarmış ama sonra ayrılmışlar. 저희가 서로 소리 들림 정도가 달라서 시행착오를 많이 겪고 저희가 Hemen size sahnede anlattıkları bir video başlığını göndereyim. Yani şu an mesela parça çalıyor. Üçü de Evet. duymuyor mu parçayı yani şu anda? Duymuyor hocam. Çok hafif duyuyorlar. %30, %40 gibi. Küçük bir O da duyum işitme var. cihazlarıyla. İşitme cihazları duyuyorlar ama ritmi başka bir şeyden, kollarındaki saatten alıyorlar öyle mi? Evet, ritmi de kollarındaki titreşimlerden alıyorlar. Beatlere göre ayarlanmış titreşim saati. Şarkı söylüyorlar mı? Ara ara söylediklerini fark ettim hocam ama çoğunlukla söylemiyorlar. Genelde Ha. söylüyorlar. Çünkü işitme dili de kullanıyorlar aynı anda. İnanılmaz zor ya artık bu seviye. Şimdi gönderdiğine Size bakıyorum. tanıtım videosunu attım hocam. Hello, I'm BBC. provided assistive devices is like vibrating smartwatches and flashing lights on screen. It was very helpful to us. And through the system, we Yani birbirlerine eşleştiriyorlar saatleri. Senkronize olarak Evet tempo hocam. tutuyorlar. Böylece hepsi aynı temponun üzerine takılabiliyor. we could Kesinlikle. match Bir de its görsel metronom AI kullanıyorlar combat sahnede. solution technology for 일인데요. 저희 Bu nasıl bir şey hakikaten acayip. when 서로의 가장
try and help you make music together? Actually, we have been training. Mesela bu çocuğun her iki kulağında da dediğim gibi ameliyatlı takılan işitme cihazı var. Bak bir ses öğretmeni ve ses laboratuvarıyla eğitim alıyoruz. Tamam. Tamam. And vocal lab also. You two could see. Used to Abi sesleri telefonlarına bakarak görüyorlar. songs. So we used to with smartphone and we could see high pitch. And so for example with shouting the pitch, then we can see the Oha bu nasıl bir seviye ya? Yani tiz sesi burada bakıyor. Oradan bakarak hangi nota çıktığını görüyor. Evet. Oha artık oha. İnanılmaz zor. visually we could see that. So it was very helpful. Gerçekten bunu Kore'ye for us yaptığı and kabullenebilmek de 저희가 büyük bir 데뷔 iş. 전에 İnanılmaz zor ya. 정작 by singing, dancing, and sign language to create your inclusive İşaret dili de experience for kullanıyorlar. everyone. Hem dans ediyorlar. Ama tamamı önceden kaydedilmiş şarkılar. such as performance interpreting, provide sign language interpreters at concerts that you felt fit to hear and not. Çok absürt bir 힘을 proje. 얻었다고 하는데 The deaf community in the sense of just Bu bir ekibin işi ama. Başlı başına bir ekibin planı ve projesi. making music and continued performing. Hocam zaten entertainment grubunun ismi de Para Star Entertainment. Yani bütün engeller olan yıldızları almaya başlamışlar. Abo. In 2023, but I had been doing music since as I can remember. I've been singing and playing different instruments my whole life, but I thought I was gonna have to give it all up. And then Ne kadar a few zor months ya. after I was diagnosed, Big Ocean was announced, and I guess they gave me Big Ocean. Being disabled. 생활을 하십니다. Şimdi benim merak ettiğim şu abi. Bu grubun gerçekten bir canlı performansı var mı? Bulabildiğim tek yayın buydu ama bu da çok emin değilim canlı Yok. performans olduğundan hocam size attığım videoda. Bu arada ses geri dönüyor sizden birinden arkadaşlar. Big Ocean, K-pop Live Session, K-pop'in. Mesela böyle bir tane var ama bakalım bu ne kadar canlı. Yok bunlar canlı değil abi. Bunlar önceden kaydedilmiş şeyler. Evet. Yani bir şey gibi. Hani bir güç gibi planlanmış. Bu özellikle hani sonuçta duyma engelli olarak yapabileceğin çok fazla bir şey olmadığı için hayır demişler. Sen böyle duyma engelli olsan da bunu yapabilirsin. Aktif olabilirsin. Bir proje olarak oluşturmuşlar. Ve dans ediyorlar değil mi? Ama dediğin doğru. İlginç. Hakikaten ilginç. Gerçekten acayip. Peki. Evet ikinci tura dönelim. Yine almaya başlıyorum. Sevgili arkadaşlar gönderin. Ha bir saniye. Dur. Daha şeyleri almadım ki. Süper chatleri almadım. İşte oradan biraz devam edelim. Aleyna Şenel link attım size hocam. Allah Özgün geldi mi öyle bir link? Bak bakalım. Bir link gelmiş. Ayu Love Poem cover hocam. Aleyna'yı tutuyorum gene hala burada. Süper chatlerin hepsini alacağım şimdi. Allah bu kim? Ya Ayu'nun cover'ını mı yapmışlar? Bakarız biraz sonra. Ünlü Japon rock grubu. Aslan. Kalanları alıyorum. Pardon ya. Evet.
Evet, iyi yayınlar hocam. 15 kimse bilmez ama Özer Hoca en az Gencebay kadar enstrümanın hakimdir. Kim acaba? Berkay Yekinci. Bakalım. Daha önce biz yapmıştık ama ya. 15-25. Tamam, aldık. MFA unutulmaz dinler misiniz? Söz beste bana ait. MFA unutulmaz. Onu da alalım. Özgün, bulabildik mi ya şeyi? Ya arıyorum da hocam, çok yukarıda kalmış. Şimdi Melih'e et yaptım ama bir daha MFA atarsam. unutulmaz da bu çocuklar bu şey ya. Bu kayıt. Albüm kaydı bu yani. Evet. Hocam yılın bence en iyi oyununun müziği. SoundCloud'dan bulmuşlar besteciyi. Solist Alice Percier. Robin Samo. Dur bakayım. Alice Duport Percier, Lorian Testard, Alicia. Neymiş ki bu? Merak ettim bak bunları. Sonra dur kaçırmayayım diye gene diyorum. Hocam yapay zeka türünü 5 parça attım. Loifal arabesk. Aşura gibi. Defriz. Ya çok acayipsiniz. Alacağım. Tamam, dur. Merhabalar. Büsür 60. Büsür bir tane link atmış bize ya. Dur buldum abi. Tamam, doğru. Ama bu ne? Bu bambaşka bir şey. Mix çalışıyor. Tamam. Şu an gelenlerin hepsini aldım. Opera yapan Kore grubu diye bir tane gelmiş. Opera yapan Kore grubu. Peki. O Big Five'ın linkini bulabildin mi Özgün? Yani koydum hocam şeyi. 7. bölüm ve 5. bölüm. 7. bölümdeki dakikaları yazdım. Bir de 5. bölümdeki dakikaları yazdım. Ne kadar çok. Dakikayı. 7. bölüm, 5. bölüm. Bu kaçıncı bölüm? 5. bölüm. 5. bölümde 26.05'ten itibaren söylemeye başlıyorlar. Bugün 2 tane ayrı şey var. Bundan hangi birine bakacağız? O da ayrı mesele. Neyse ben başlayayım şuradan yavaş yavaş bakmaya. Peki. Canım aşure çekti diyen bir an var. Helal olsun. Almayacağım Dimaş'ı. Bundan her hafta Dimaş mı yapacağız? Peki. Macaristan'da bayağı geyik dönüyor orada. Tamam peki. Şuna bir bakacağım. Ne bu? Love Poem. Bir cover. Yarışma falan gene bu ya. Sana lap diye telif yiyeceğiz. Boş verin bunu ya çocuklar. Boş verin bunu. Bu nedir? Abnormaliz. Link Tosir Sigür. Dead is Alive Tour. J-Pop. Ya bir Japon rock grubu göndermiş. Tamam, şimdi anladım. Aynen. Kafa sesi. Bol bol kafa sesi. Bayağı drum and bass. İnanılmaz çalıyorlar yalnız. Çocuğun bir tane tam sesini duymadık.
absürtlüğün zirvesi ya. Ya çocuğun çıktığı tizler. Fa yukarıda. 5. oktav. Ünlü animelere çok şarkı yaptı hocam. Aynen böyle yani. Bu ya şu anime dünyası başka bir hikaye Özgün. Hiç konuyla ilgisi yok. Yani ortada bir bambaşka bir hikaye var. Ya özellikle bu Japon animelerinin filmleri ve müzikleri de böyle zaten hani. Bir farklı bir kafa yani. Hiç bu bağlantısı yok hiçbir şeyle. Herkes olabildiğince buralarda böyle geziyor. Tavanlarda. İnanılmaz tiz ya. Kadınlar da öyle, erkekler de öyle Özgün. Gerçekten. Ya bunu algılamak çok zor ama ya. Bizde bir bağı yok yani bunun. Ya hatta dünyayla olan bağı da sadece anime üzerinden gibi yani. Reel bir bağ yok yani. Seyirciyle arasında sadece o animenin tutkusuyla alakalı bir bağ var. Ne diyeyim şimdi buna? Bu ne? Ben hiçbir şey anlamadım abi. Tamamen bambaşka bir hikaye var yani. Zaten grubun adı da öyle. Abnormaliz. Pek normal değil zaten hiçbir şey. Peki. Kabul ettim aldım. Öyle diyoruz ya. Evet. Daha önce yaptık ama ya biz. Özer Özel'in daha önce incelemiştim ben. Var kanalda. Elif dedim dedim. Elif dedim, bededim, andım. Kız ben sana ne Elif dedim, bededim. Daha önceki performansında çok çok daha iyi performans bu arada bu. Kız ben sana Ne bile değil yani. Bayağı operatik. Yani çok şey gözüküyor mesela stili. Çok böyle Türk müziği gazelan gibi gözüküyor ama aslında içinde bir operatik yaklaşım var. Biraz böyle Münir Nurettin Selçuk'un bazı hafif tavırların içinde gizli böyle kodlarda bulabiliriz gibi geliyor. Kuş kanedi kalem olsan aman, ah yazılmaz
içinde ses rengi aslında çok güzel, nefis bir tenor renge benziyor. Böyle şimdi bir türkü okumasının içinde aslında böyle bir farklı bir gazel tavrıyla okunan, yani böyle sanat müziğiyle türkünün karışmış hali. Zaten Elif Nedim Bededim'de yapı olarak sanki o makamsal yapıya da sahip bir türkü. O nedenle ikisi birleşiyor. Ama farklı farklı şey var. Yani türkünün belli bir yere kadar tavrının sanat müziğine de evrilmesi bir lezzet yaratıyor ama o bazı bu keskin nameli inişler biraz o türkü tadından çıkarıyor. Bir de sürekli aynı şeyi tekrar etmesi de bazen monotonluk yaratabiliyor ama ses rengi gerçekten çok güzel bir ses rengi var. Yani dim şeklinde alıyor ya, bu klasik Türk müziği tavrı. Dim gibi sesler. Hani dim ve de bunu sürekli kapalı ağızla yapması. Aslında içinde bir operatik yan var. Nefis bir şarkı. Bazı insanlar çaldıkları enstrümanlarıyla özdeşleşiyorlar. Şimdi tambur sazı gerçekten çok güzel sesli bir saz. Tamburu yanınızda dinlediğiniz zaman çok etkilenirsiniz. Müthiş dinlendirici. Yani şifa tarzı, şifa türünde enstrümanlar bunlar. Hakikaten çok güzel. O mızrabının biçimi, mızrabının yapım malzemesi, her biri sizde bir dinlendirici, huzur verici bir hava yaratır. Gerçekten çok etkileyici bir. Hem yaylı tambur öyle hem mızrap tambur öyle. Fakat aslında vokal mızrabın ses hacminden çok daha büyük bir hacme sahip. Şimdi burada aslında balans bir yerde bozuluyor. Bence hiç acaba denemiş midir Özgür Özel? Yani Özgür Özel dedim ama ismini özür dilerim. Özer Özel hiç denemiş midir acaba? Böyle bir senfonik yapının içinde kendine yer bulmayı denemiş midir? Bence çok daha etkileyici olur. Daha büyük sazlar, daha büyük bir orkestranın içinde bu ses rengi çok daha iyi hacim bulur. Çünkü tamburla uyumu evet güzel, yani zaten çok iyi bir enstrümantalist ama bir yandan uyumunda çok daha büyük bir sesi var. Acaba var mı hiç böyle bir rengi? Yani Özer Özel'in, bakalım, Özer Özel senfoni desek var mı hiç öyle bir kayıt? Çok eğlenceli olabilir. Bakalım. Yok. Genelde tamburuyla çalıp daha büyük bir koro var. Bakalım. Ama yani çok az saz çalıyor gene de. Bir de hepsi aynı seste ya. Yani onların içinde kalmış gibi. Bence daha farklı değerlendirebilecek bir renk. Ya bu enstrümanlar birazcık onun yanında şey kalıyor. Az kalıyor yani. Yaylı tambur da çalıyor zaten. Ama hiç öyle bir kaydı yok. Hiç yok. Peki. İsmail Altunsaray'la var bir şeyler. Evet, fikrim bu. Peki devam. Alice Duport. Evet, biraz önce çok acayip bir oyun müziği demiştiniz. Ben yılın en iyi seslerinden biri, bakalım. Bunu çok merak ettim. Bu çok ilgi çekici. Bak, biraz önce Özer Özel'den bahsederken demek istediğim bu. Böyle büyük bir orkestranın içinde ses yer buluyor.
kadının farkında mısınız mikrofon tutuşuna? Nier Automata oyununun tarzına benziyor diyor müzikler bir arkadaşımız. Her müziği mükemmel bu oyunun. Hangi oyun bu çocuklar? Hangi oyun bu? Yazsanıza. Expedition 33. Ha bunu bana geçen şeyden yazıyordun sen. Bu oyun çok güzel diye. Expedition 33 yazarsanız çıkar. Allah Allah. Vallahi merak ettim ha. Ha oyunun konusu ne peki? Expedition 33. oyunlarından biri bu. Ortalığı kasıp kavuran oyun. Abi Clair Obscur Expedition 33 değil. Yine devam etmek istiyorum yani. Ha bu böyle orta çağ oyunu gibi şey mi? Şurada var bak mesela bir şey. Ha müzikleri burada. Ne acayip kafa. Oyun buymuş. Var böyle deli deli işler işte bak. Oyunun adı Clair Obscur Expedition 33. Bir sürü de müziği var. Hani ilgimi çeken şu biliyor musunuz? Hocam. Efendim Özgüncüm. Hikayesini yazmışlar da çok acayip bir hikayesi var. Öyle mi? Aslıhan, evet. Bu oyunda bir ressam var. Her sene bir yaş yazıyor ve o yaş aralığındaki kişiler ölüyor. Kalanlar ressamı arıyor demiş Aslıhan. Bir oyunda bir ressam var. Her sene bir yaş yazıyor ve yaş aralığında kişiler ölüyor. Kalanlar ressamı arıyor. Anam 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 anam. Muhtemelen yılın oyunu olacak diyorlar Özgün. Epey yüksek puan Olabilir. almış. Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Berat 442 alıyorum. Bir şuna bahsedeceğim. Şu kadından bahsedeyim. Çok orijinal bir kadın çünkü bu. Bir kere bu kadın kim abi? Şu oyunu kapatalım. Bu kadın kim? Alice Duport Percier. Adı bu değil mi? Alice Duport Percier. Percier nasıl okunuyorsa tam da bilmiyorum. Allah Allah ne ilginç bir kadın Özgün ya. Müzik açısından zengin bir ortamda büyüdü ve şarkı söyleme arzusunu çok erken yaşlarda dile getirdi. Fransa'daki Saint-Priest Konservatuvarı'nda koro şarkıcılığına başladı. Ardından Lyon Opera Yüksek Okulu'na katıldı. Claire Marbo ile çalıştı. Lyon Ulusal Müzik ve Dans Konservatuvarı'nda Bruno Boterf, anladı falan filan. Şan öğretimi alanında devlet diplomasıyla mezun oldu. O kadın Alice öğrenim sırasında tanıştığı meslektaşlarıyla birlikte erken müzik topluluğu falan filan çoğu hazırda 2012-2020'de. Alice opera alanındaki ilk çıkışını Şubat 2019'da Karlsruhe'deki falan filan. Bir operacı kadın. Eleştirmen Alice Duport Percier'in Amor rolündeki müdahalelerin her birinin ustalık, yansıtma, diksiyon ve netliğin tatmin edici tekrarlanan göstergesi olduğunu söyledi. Şu an bir hip hop dans grubu olan Kirkiz ile sahnede iki dansçı ve bir ud sanatçısıyla etkileşime girdiği canlı bir gösteri üzerinde çalışıyormuş Özgün. Ayrıca Sandfall interaktif adına geliştirilen ve sesini de vereceği bir video oyun için müzik besteliyor. Bu onun bestesi muhtemelen Özgün. Çok ilginç, evet. Ya kadının en ilginç tarafı ne biliyor musun? Benim en çok ilgimi çekti. Bu ne acayip bir kadınmış bu arada. Çok değişik bir tip. Bu kadar saf bir insan yüzü olmaz ya. İnanılmaz saf değil mi yani? Yani hiç şey yok kadında böyle egomsu bir
Ne bileyim böyle çok acayip. Şuradaki söyleyişindeki duruluğu ben hayatımda hiç kimsede görmedim hakikaten. Bak şuraya bakar mısınız? Ya mimiklerine bakar mısınız kadının? Allah Allah. Çok acayip ya. Ne kadar değişik bir yeteneği var kadının. Acayip duru. Hiç. Yani rolün içinde farkında mısınız? Çok değişik bir yeteneği var. Bir kere tamam. Eğitimli, şarkı söylemesi ama sadece eğitim değil. Abi ben duruş takıntısı olan bir insanım. Çok ciddi takılırım. Ya şimdi mikrofon tutuşuna bakın. Yani neredeyse herhalde hiç mikrofon tutmayı bilmiyor. Hiç. Yani sanarsın ki böyle hani bir kişinin eline mikrofon vermişler. O da bu oyunun içinde oynuyor. Ama bir şeyi yok. Yani müzik tecrübesi yok, şarkıcılık tecrübesi yok gibi. Bakar mısınız tutuşuna? Bak. Ama bunun yanında çok acayip bir şarkıcılık var. Color Stüdyo'da gelmiş. Bu parçayı okumuş orada da. Zaten tavrı zaten daha çok şey ya. Oo, Final Fantasy'de de var bu kadın. Aa, bak. Final Fantasy'yi okuyor. Ha işte mikrofon tutuşunu bilmemesinin sebebi bu. Çünkü durmayı biliyor. Yani operacı klasik, anladınız mı? Yani mikrofonla pek bir ilgisi yok. Yalnız ses rengi inanılmaz değişik. Yumuşacık. Şaka gibi. Oğlum bu kadar iyi duygu yansıtan çok nadir bulursun ya. Özgün bak ses vermiyor, dikkat edin. O şeyin içinde yer alıyor. Yani sadece ses çıkarmayla derdi yok kadının. Yani evet. Yaptığı işin içinde yer almayla ilgili bir derdi var. Bak. Normal bir şarkıcı su sesi dediği yer var ya. Öyle bir falset alıyor ki
Müthiş. Söyle Özgün. Hafif transa geçmiş gibi bir de. Ha bravo. Tam o kafa yani. Başka bir modun içinde yani. Artık o seyahatle, astral seyahat. Gibi. İlginç bir insan. Çok değişik ya. Hakikaten orijinal. Bak bir tane daha var. O kadar çok çıkmış bu ya. Bu oyun o kadar patlamış ki Özgün. Bu atmosfere bakar mısın? Aa, abi ben kime benzettim buldum. Özgün kim biliyor musun? Ben yıllar sonra ilk defa aynı renge yakın bir insan keşfettim. Daha önce hiçbirinde hissetmemiştim. Ben diyordum ya 100 yılda bir gelir. Abi gelmiş. Fransa'da şu anda. Sertab Erener enerjisi var Özgün. Aa, ilginç. Evet. İlginç. Aynı enerji var. Bakın. Yumuşacık abi. Bu kadının sesini dinleyerek şey yaparsın yani. Anladın mı? Yıllarca uyursun ormanda hani film karakteri gibi. Bak. 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 Gördün mü? Rengi. Lal okuyor ya şu anda. İnanılmaz bir renkmiş Özgün ya. Nefes yerlerine baksanıza. Ay, sü! Dramatizme bakar mısınız abi? Bu nasıl bir seviyeymiş ya? Bakın bu seslerin tamam falset ya. İnanılmaz iyi bir şarkıcıymış ya. Yani şimdi biz hep şey baktık ya bugüne kadar. Çok acayip ses genişlikleri. Çok uçuk aralıklar. Çok manyak şarkı söyleyen tipler. Abi bu bambaşka bir alan gibi yani. Hani burada korkunç bir aralık falan yok. Ama böyle bir şarkı söyleme yok. Yani bu başka bir şey. Tamamen içinde bulunduğu rolün mükemmel şekilde içine girmesi bu. Yani bu çok başka bir kalıpmış bu kadın. Çok bayıldım ya bu tarzına. Hakikaten bu nedir abi? Alice Pont-Percier hemen abi hemen Instagram'a girelim. Var mı bakalım. Böyle insanların Instagram'ı da olmaz ha. Bakalım var mı? Var. Ve kim takip ediyor Özgün? Ekaterina Shelova. Şaka. Tam beklenilen. Ya aynı renk insanlar birbirlerini takip ediyorlar. Hemen bir saniye. Bir mesaj yazalım mı? Ne dersiniz? Tabii.
güzelmiş abi. Tamam, hemen gönderiyorum. Birkaç saniye bekleyin çocuklar. Tamam. Bu işler yapılsın da. Çünkü çok değişik bir şey bu. Pek sık karşılaşılan bir renk veya beceri değil. İnanın çok keyifli olabilir sohbet. Değişik. Peki. Güzel. Aygız türküsü. Yapay zeka. Hep uysal kız ay kız, nazlı cilveli ay kız, kaç yedin sevda. Yani şimdi bundan sonra yapay zeka nasıl geldi? Hiç anlatmayayım size. Başka bir dünya gibi geldi yani. Şimdi ya bir son bunu defalarca istedin sen. Bu çocukcağız. Ama bu çıkarılmış şarkı. Bunu gene kaldırıyorum. Golden Disc. Bir tane daha var. Bu nedir? La Poème. Ha bu cover. Sorayım. Ben. Yani böyle bir... Stray Kids şarkısı söylüyorlar şimdi. Öf, bu nasıl bir konser salonu abi? Herhalde ödül falan var burada. Yani çok da wow değil. Operanın ağırlığı var. Herhalde. K-opera geliyor galiba. Özgür. Yani çok sıkıcı ya. Yani bu bir sürü backtrack ses ama eğlenceli. O show içinde gider. Big Five hazırlık sezonu 5. bölüm ilk vokal denemesi. 1.00.55. Buraya mı bakalım? Bu kaçıncı bölüm? 5. bölüm. Ne yazmıştın? 5. bölümde hocam 26.05 anladığım kadarıyla. 26.05. Daha şu anda çalışıyorlar ama bu çocuklar değil mi? Evet deneme yapıyorlar. Daha görevler başlamadı. Tamam. Partlarını biliyorsunuz. Kayıt Peki alıyor. hazır mıyız? Bugünkü ilk şarkı söyleme çalışmasında Marlon Brando şarkısını seçtik. İlk defa duydum, o yüzden biraz yabancı geldi kulağıma ama iyi yapacağımı düşünüyorum. Güveniyorum kendime. Kim okuyacak? Bu kızcağız mı? Son, 2, 3, 4. Ne prens ol ne de kurbağa, de başkasına desin artık dudaklarım, ben başka Bu hangi şarkıydı ya? dünyadayım. Hadi canım yana mikrofon verme. Ay Allah'ım gene başladım ya. Abi neden yana mikrofon veriyor? Neyse Allah'ım gene başladım. Ya uzak Ya ay hiç beklemiyordum biliyor musun? Yani şu an ilk defa izliyorum bunu zaten. 3, 4. ne prens ol ne de kurbağa, de başkasına desin artık Ya da sesi fena değil ha. dudaklarım, ben başka dünyadayım. En azından net yani söylüyor. Ama neden yana mikrofon veriyor? Ya uzak ol ya Zaten o mikrofonu alana kadar sesin diğer ses geldi. Ay. Abi bir genel mikrofon yok mu ya? Şöyle tepeden en azından çocukların hepsini alsın yani. Böyle yan yana mikrofon ya da 5'inde de mikrofon olsun değil mi? Hani bir mantığı olsun. Ya da genelden bir mikrofon alsın şöyle de yani onlar rahat rahat şarkı söylesinler. Böyle yana yana verir gibi. da burada arada Zaten bu temponun dışında. desin Ya bu prova ya. Çok böyle ciddi bir şey demiyorum. Sadece ben genel durumu şey yapıyorum. Fena değil. Genel bakacağım. artık dudaklarım, ben başka dünyadayım. Hemen veriyor şimdi. Bak, öbürü de mikrofonu bekliyor. Es geldi. Ne? Şimdi parça başladı. Dudaklarım, ben Bak şimdi. başka dünyadayım. İşte alana kadar kızcağız strese bak abi ya. Yani kızın stresi ne biliyor musun Özgün? Ya şarkı söylemek değil. Ya dur şu mikrofon bana gelsin de Evet. ben gireyim. Ya bir de kayıt yapılıyor bu sırada ya. Kameralar falan açık yani. Düşünebiliyor musun? Sen orada olduğunu düşün Özgün. Sen bu Ya bir de ben
Ya bu kız Burcu Hoca'nın karşısında delirirdim. Ne yapacağımı şaşırırdım. o ayrı bir durum yani. O ayrı bir heyecan. Tamam o da var. Zaten onlar olmaz. Ama şimdi ışıklar yanıyor. Kameralar basıyor. Yani bu kızın psikolojisi ne biliyor musun şu an? Sınav psikolojisi. Ha, bu kendi aralarında çalışmıyorlar ki. Şimdi ben burada stüdyo kurayım. Tamam mı? Çocuklar gelsin buraya. Kapatayım kameraları. Hiç böyle bir şey olmaz. Herkes bir sakinleşir. En fazla benim karşımda oldukları için heyecanlanırlar. Abi sen kayıda basıyorsun. Bak kayıda basıyorsun. Her şeyi hazırlıyorsun. Çocuk mikrofonu yan tarafa vermeye çalışıyor. Sesi çıkmıyor. Bak şu kızın yüzüne bakın. İsmini hiçbirinin bilmiyorum şu anda. Bakın. Bak şu an gitti o. Artık şarkı söylemeyi değil mikrofonu almayı düşünüyor. Bak gerilime bak. Başka dünya Dudağı kurudu. Kuruyor. Ve mikrofona odaklandı şu anda bak. adayım. Heyecanla bu mikrofonu alıyor. Tempo devam ediyor. Ya uzak Burcu Hoca girdi. Bu ne abi? Ne bu yani? Anlamıyorum. Şimdi aynı şeyleri diğerlerine bakalım. Gel akıyoruz. Ya uzak ol ya da burada, arada bir yerde durma. Bitsin artık durakların, ben başka bir yoldayım. Anladın mı? Şimdi bu kız da ya bu kızcağız da şey istemez mi yani? Allah şarkı giriyor ben ne yapacağım? Ver bakayım şunu diye alıyor. Ya bari genelde bir mikrofon olsun abi. Şu karşılarında genelde bir mikrofon dursun abi. Tamam mı? Çocuklar rahat bir şarkı söylesinler ya. Neden yani? Neden? Ya boyunlarında her birinin numaraları. Ya ben şu açıdan bakıyorum abi. Televizyonculuk olarak, yapılan iş olarak sıkıntı yok. Yani sonuçta bu yarışma. Daha önceki sezonunda da manifest çıkarırken de yaparken de bir sürü şeyler denedi. Yolda düzeltti. Daha iyi hale getirdi. Sonuçta konserini verdirdi. Anladın mı? Yani işi bir gelişim yaşayarak yaptı. Bunların hepsine saygı duyuyoruz zaten. Hiç bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama abi yani bir önceki sezonun tecrübesi var. Bunun tecrübesinin üzerine mesela şu görüntü nasıl bir görüntü abi? Bak kız bitiremeden mecburen öbürü almak zorunda. Tamam şimdi yanındaki kız bak bakalım. Belli ki ilk söyleyene göre daha zayıf başlangıç sesli bir kız. Yani daha çocuk gibi söylüyor şu anda. Başlangıç aşaması şarkı söylüyor. Ki herkesin mükemmel şarkı söylemesini beklemiyor bu yarışma herhalde değil mi? Zaten öyle bir şey yok. Ana iş dansçılık. Bunu geçen sene öğrettiniz bana yani en sonunda. Ya hocam bunun ana iş tamam. Arada bir yerde durma, bitsin artık durakların. Sesler kaya kaya böyle ama hani bir şekilde eşlik etmeye çalışıyor. Ama derdi bu değil şu anda. Ben başka bir Öbür kız perişan halde. Anam bana geliyor. yoldayım. Ver bakayım mikrofonu. Konuş. Bu da o kadar panik yaptı ki erkenden aldı. O da erken girdi. Çünkü iyi söylemek istiyor. Yani becerisini göstermesi lazım. Dinleyelim. Bir yoldayım. Konuşma. İki lafın üçü yalan, inanamam. Koşma kız. Fena değil. Koşmasının sebebi o değil ki ama. Bir kere bile. Heyecanlandı. Sonuçta sana köle kul olamam, dayanamam. Bu kız daha buraya gelmedi. Şimdi ben kendimi çekeyim sol eline bakın. Ay ay. Kul olamam, dayanamam. Bakın gerilime bakar mısınız? Bir kere bile. Geçiyor. Kul olamam, dayanamam. İnanılmaz. Ve hadi. Deneme bile. Uçuyorsun daldan dala. Ses rengi çok güzel. Kaçıyorsun ondan bana. Ama çok heyecanlı ses titriyor biraz. Olur o kadar. Sakin ol, biraz rahat olsana. Sen. Birlikte. Bu ne
Back vokal var bir tane. Üçlü yapıyor. O daha fazla geliyor. Biraz rahat olsana. Sen Neyse tamam. Başka var mı? 7. bölüm var hocam. Orada da arkadaş yazmış 19-26 ve 52-45 iki part olarak. Kot mu giyerdin, kot mu giyerdin? Siyah kazaklarını çok severdim. Gece gezerdin, azık mı yerdin? Unuttum. Pot mu kırardın, kalp mi kırardın? Taş mı atardın, kuş mu tutardın? Düşünceli miydin, bana neci miydin? Unuttum. Bir şey diyeceğim. Kayıt vermek nedir? Kayıt vermek budur. Tebrik ederim. Çünkü içine ne kattık? Duygu. Duygu durumu kattık. Mikrofon başı. Bunu izlememi istemiyorsun. Bunda bir şey yok çünkü. Analiz edecek bir şey yok burada. Çalışıyor. Çalışma var burada. Devamında okuyor mu? Ne yapıyor? Geçince geldi. Her şey çok güzel dedim. Elimden kim tutmuş ki? Tamam, başka diğeri neydi? Burada tek tek okuyorlar hocam, sonra o tek şarkıya dönüşüyor ya. Herhalde arka arkaya gelen He. kısa performansı. Şarkıyı böyle parça parça okuyorlar. Yalandan kim ölmüş ki? Yolundan kim dönmüş ki? Elimden kim tutmuş ki? Bak aslında hiç iyi değilim ben. Ölsem bir kurtulsam ben, kısmetsiz kediyim sanki. Çok güzel kapattın aslında. Genel olarak Pot mu kırardın, kalp mi kırardın? Taş Bir kere şimdi abi geçen sezon da aynısı vardı Özgür. Yani şöyle bir şey var. Hiçbir kızın, hiçbir şarkıcının sesi birbirine benzemiyor ki abi. Şimdi bu kızın giriş tonu buna çok uygun. Rengine çok uygun. Stiline çok uygun. O nedenle her şey düzgün gidiyor. mı atardın, kuş mu tutardın? Düşünceli mi? Güzel okuyor. Değil mi? İçin içinde. Oyunlar yapıyor minik minik. Dedikleri gibi. Bir tiyatro var. Ama öbürünün rengi buna uygun değil ki. Bu şarkı ona uygun değil zaten. Aynı şeyler geçen sezon vardı ya. Bugün mü çalışacağız? Ya birebirdi yani. Aynı şey vardı. Yani her kıyafeti herkesin giymesini beklemek çok saçma yani. Mesela şimdi bu kız geliyor. Bak aslında hiç iyi değilim ben. Yani sol eline bakar mısınız abi? Ölsem bir kurtul. Ya bırak şarkı söylemeyi. Bak bu ekran ne zaman buraya geçti? Bırak şarkı söylemeyi Özgün. Titremekten eli titremekten duramıyor. Bak. İzleyin. Olsam ben kısmetsiz kediyim san. Görüyor musunuz? Zaten 30 kızın galiba ikisinin müzik kariyeri var hocam. Geri kalan 28'i devam. Danstan. Olmalıyım böyle. Çok hoşuma gitti yani orası. son, 2, 3, 4. Yalandan kim ölmüş ki? Bak Çok güzel kapattın. Demiyor. O yüzden öyle bir hat. bana. İstediğim performansı yeterince gösteremedim. Aşkım baksana bana. Aşkım. Aşkım ağlarım ama. Bence biraz ilerlesinler de sonra ben bakayım bunlara. Daha şu an hiçbir şey yok ortada. Çok erken olur yani. Biraz ilerlesinler. Yani çok gerilim var. Hiç kimse kendini gösteremiyor. Yani çalışıyorlar şu anda. Beşli grup hali izlesin ya diyor. Neymiş o? Az önceki videoda beşli performans yaptılar ya hocam. Yaptık sesini izledik işte. tutmuyorsun çünkü. Evet. Bunu ayrıca konuşacağız ama şu anki Yaptık işte ya. Daha ne? Orada işte 30 kız var ya hocam. Beşli 30 gruplar halinde. 30 kızı birden nasıl izleyeyim? Boş ver şimdi. Ben anca buna baktım şu anda. Yani hangi dakikada var mesela o? 30 kız. Beşli nerede söylüyorlar şimdi bilmiyorum. Bana dakika söyleyin çocuklar. Bölüm dakika. O zaman çözeriz. Hocam grup tamam da kaçıncı dakika ve kaçıncı bölüm yazın işte. 5 grup daha var diyor. Oha! Ve 30 kişiler ya. Ama bu bitmez ki çocuklar. Sabahlar olmasın yani. Aşkım Hocam Aleyna yatkın. Bana spesifik bir şey gösterin çocuklar. Bunların hepsini izleyemem. Böyle bir şey olmaz. Biraz önce gösterdiğinizi izledim. O kadar.
Yani bir de şey de yani biraz da haksızlık olur. Daha çocuklar eli titriyor ya. Böyle yani. Hani bunun neyini analizini yapacaksın? Yanlış olur yani. Ki gene zaten hani kendilerine uygun şarkı seçmiyorlar. Ortada bir şarkı var. Hepsi eşlik ediyor işte ama. Okey. Hocam bu arada Aleyna'nın linki de geldi. Oha yayın bitti be. Bir de Oasis'in linkini aldım. Geçen haftadan. Oasisçiler. Aleyna geldi. Simge. Çok nefes nefese kalmışsın Aleyna. Öyle bir zorlanmışsın ki ya oturuşunda var. Yani böyle bacak bacak üstüne atıp kendini sıka sıka bir de sürekli eğile eğile yaptığın için bir yerden sonra yorulmaya başlamışsın. Bir noktadan sonra yorulmaya başlamışsın. Yani fena gitmiyor ama dağılıyor sonunda. Abo. Sadece YouTube'da bir tane var. Bir Instagram'ına bakayım dedim. Burası daha karışık. Shorts mu bir tane var? Videom var mı başka? Ha, var burada. Yalvaramam. Plan Aylin cover. Bunlar ama şey böyle kayıtlar. Hani stüdyo kaydı gibi yapılmış. Bir tek burada canlısın. Çok yumuşak bir ses rengin var. Bazı böyle kelimelerin, cümlelerin sonunu getirişin falan çok hoş. Yani dinlendirici, yumuşak bir ifade. Bence çok güzel. Mesela burada bir gereksiz bir sürtone başlıyor mesela. Bir anda bir yükseliyorsun. Burada nefessizleşmeye başlıyorsun. Nefesin tükeniyor. Burada sesi tam alamıyorsun. Burada biraz böyle fazla yorum yapıyormuşsun gibi bir hava var. Yani beni unutma, unutma. Beni unutma. Bilirsin. Anladın mı? Bu nefes sürekli alıp verdikçe yani beni unutma, unutma, beni unutma. Yani nefesini kontrol edip daha geniş aralıklarla alıp verirsen çünkü yorum yapmaya kalktıkça devamlı bir nefes alıp vermeye başlıyorsun ve yorulmaya başlıyorsun. Kendini yoruyorsun. Bak. Aldın. Aldın. Bir daha. İşte bu kadar çok nefes alıp verirsen en sonunda halsiz kalırsın. Tek eksiğim bu. Birazcık daha uzun diyaframları, uzun nefesle götürmeyi, cümleyi tamamlamayı geliştirirsen sanki daha iyi olacak. Ama güzel. Rengin çok güzel Aleyna. Tebrik ederim. Peki. Final yapıyorum ha. Bir de böyle bir gruba atmışlardı da artık yapacak halim kalmadı. Yes. 4.5. Kaydedeyim. Beni unutma, unutma. Beni unutma. Bir de hocam. Buyur Özgün. Son anda bir şey geldi. Takipçi bağışı. Vallahi onu da yapmaya çalışayım. Olmadı gelecek haftaya alayım. Yayın bitmeden diye göndermiş.
Müslüm'ün daha iyi okumaları ama bunun sonunda ay Müslüm Gürses'i de göndermişler. Çok göndermişler ya. Vallahi yayını bitiremeyeceğiz. Allah, Kaptan Kadavra. Taşikardi. Yalnız kayıt kötü. Çok uzaktan bir çekim. Gaz var da. Kayıt çok kötü ama vokal iyi. Böyle efekt de yok vokalde. Taş gibi okuyor adam. Orijinal bir adammış ya. Orijinal vokal bu. Ay. Fena gaz. Her yer karanlık. Si bemol. Si bemol. Bayağı scream'e kadar gidiyor. Ve tam sesleri falan büyük büyük. Tarzı çok etkileyici ya. Hakikaten çok etkileyici abi. Clean vokal de var. Kirli vokal de var. Abartısı da var. Scream'i de var. Bu kadar kendini geliştirmişini ilk defa anlıyorum. Harika bir vokal. Adam müzikte çok iyi. Bir si bemolde bir. Ve güzel bir tenor renge benziyor. Sen ne mi? Tiyatral bir şeyi var, müzikal bir dönemi var. Vokalin adını bilmiyorum ama içinde birçok beceri olan çok orijinal bir renk hakikaten. Vokal Oset Kankoç. Ah! Ver baba. Abi çok iyiymiş ya. Yayın sonuna denk gelmesi kötü oldu sadece. Yayını bitireceğim ama müthiş. Oset Kankoç. Lamb of God. Bak 2013. Şaka gibi özgün.
Ya yıllardır deniyor. O kadar iyi oturmuş ki ama okuyuş stili. Ve fena geliştirmiş. Yalnız o zaman da grup acayip çalıyor. O kadar iyi tekniği var ki Özgün. O kadar iyi okuyuşu var ki. Şimdi düşünüyorsun bu tarzda müzik yapan, bu kadar etkileyici, farklı becerileri olan vokal çok yok. İnanılmaz. Ve şöyle bir influence etkisi var. Şimdi mesela bu Kaptan Kadavra grubunun geleceğinin çok acayip bir yere gidebileceğini de düşünebilirsin. Çünkü potansiyel çok yüksek bir vokal. Bazen bazı işleri vokal becerisi öyle bir yere taşır ki yani hayal etmediğin kadar ileriye gidersin. Çok yetenekliymiş. Gerçekten harika bir renk. Ya bizde de brutal müzik kültürü yok diye biliyorum ben. Geçmişi yok yani. Yani işte böyle bir şey varmış. 2013'te yapıyormuş. Evet. Çok acayip. 2-3 kişi ancası yapıyor. Pardon. Öf. Oha! Yayın başında bir Şirili Kadın izledik ya. Paso efekt. Bu hiç öyle bir şey yok işte. Mükemmel, mükemmel. Gerçekten harikulade. Vallahi tebrik ederim. Yayın sonu final yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Allah'ım şu arkadan gelen WhatsApp tıkın 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 tıkın. Bir saniye abi, ondan bir kurtulalım. Hakikaten şahaneydi. Güzel bir gündü arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sevgili Özgün, sevgili bakalım kimler var. Gizem burada. İkinize de çok teşekkür ederim. Keyifli bir yayında. 2,5 saati geçtik gene sizin yüzünüzden. Saatlerce. Sağ olun hocam. Allah'ım, sürekli bir telefon çılgınlığı yaşandı. Demek bundan yaşanıyormuş. Kendinize çok iyi bakınız. Bugün bu kadar. Buyur Özgün. Sting'in hocam 60. doğum günüymüş. Buradan kendisine kutlu olsun. 60 Güzel mı? bir yapalım iş. Sting'in 60'tan fazladır. 70 olabilir. 74. yılı Özgün. Sting'in. 74. Aha. Belki sanatının 60. yılıdır. İsteği yapmışlar da. 60. yaşındaki istektir o. Evet. Çok teşekkürler. Hadi kapattım. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Haklıydın aslında, tanımalıydım seni. Haklıydın aslında, aşk olmazdı. Yağmurdun izinden tanımıştım sesini. Kafasında yalnız esrar falan. Hop bir saniye. Tekrar yayına geçtik. Görüşmek üzere arkadaşlar.